Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika çantayı yapacağız. Gerçekten uzun zamandır beklediğiniz ünlü markanın çantasının bakın çizgili versiyonu. Tabii ki de yine kendi dokunuşlarımla, kendi örneğimle hazırladım. Hots'un kendi orijinal örneğini ben yine her zamanki gibi değiştirdim. Böyle çok daha güzel, çok daha tok bir görüntü elde ettik. Hep yüzünden ördük ve bu yüzden de o git geldeki çaprazlıklar oluşmadı diyebiliriz. Şöyle sağından solundan konuşurken her yerinden de sizlere göstermek istiyorum. Bakın duruşu son derece güzel, formu güzel, köşelerimizde kasma yok. Tam ölçü. Bu kiti hazırlıyorsanız benimle birebir yapabilirsiniz. Milano rafya kullandım. No 37, No 23, No 8. Tekrar söylüyorum 37, 23, 8. No 37'den 110 gram kullandım. Siz bir rafyayı getirmek için ne yapabilirsiniz? Özellikle şu yan kısımdaki kahve olan kısımları azaltabilirsiniz. Bir rafyayı getirmek istiyorsanız. Çünkü dediğim gibi tam 110 gram gitti. Sonrasında 50 gram beyazdan kullandım. 50 diyelim, risk olmasın, 46 falan aslında. Sonrasında 80 gram da siyah kullandım. Bakın bu şekilde bu şahane çantayı oluşturduk. O yüzden risk almayın diyorum. Kahveden 2 tane, diğerlerinden birer tane almanız yeterli olacaktır. İpiniz de kalacaktır. Sonrasında yine başka bir çantada da bu iplerinizi değerlendirebilirsiniz diyorum. Hemen aksesuarlarımıza bakalım. Yine görüyorsunuz fermuarlı deri cebimiz var. Önünde amblemimiz var ve içine bu sefer şöyle bir keçeden organizer bıraktım. Rahatlıkla içine istediğiniz malzemeyi düzenli bir şekilde koyabilmeniz açısından. Şöyle göstereyim. Bakın bölmeleri var. Su şişesi için bile yeri var. Astar çalışmadım çünkü bu sefer tertemiz bir içi var çantamızın. Görüyorsunuz. Sıfıra sıfır bir örgü çalıştığımız için, hiçbir fazlalık olmadığı için astar çalışması ben yapmadım. Ama dileyenler astar videomun linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Son derece önü arkası her yeri muntazam oldu diyebilirim. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Sizlerden tek bir isteğim var. Lütfen emeğime birazcık olsun destek için, saygı için paylaşımlarınızı yaptığınızda model sahibi olarak beni etiketlemeniz, video sahibi olarak beni etiketlemeniz, her paylaşımınızın açıklamalar bölümünde etiketlerseniz çok çok mutlu olurum. Sadece hikayeler yeterli olmuyor, biliyorsunuz onlar 24 saatte siliniyor. Eğer beni de etiketlerseniz çok sevinirim diyorum ve sizi daha fazla bekletmeden haydi hemen bu çantamızı örmeye başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Şimdi öncesinde ipleri falan hiçbir şey göstermeden çantanın mantığını anlatmak istiyorum. O mantığını anladıktan sonra çok rahat bir şekilde zaten yapabileceğiz. Şimdi önümde 2 tane parça görüyorsunuz. Bu parçamız ön parçamız. Yanlışlıkla şurayı koparttım. Şunun aynısını simetri olarak düşünebilirsiniz bu kısmı. Şimdi burada bir ilmek sayıları görüyorsunuz. Bu ilmek sayılarını neye göre belirledim? Tamamen çantamızın üzerine, hatırlarsanız ilk başta derideki deliklere sık iğneler yapıyorduk. O sık iğnelerimi saydım. Onları saydığımızda şu kısmın 50 ilmek, şu kısmın 30 ilmek, şu kısmın 27 ilmek olduğunu gördüm. Bunları bir not alıyorum. Bunlara göre en son sıralarını denk getirmeye çalışacağım. Sonrasında bu ölçüyü nasıl aldım, bu kalıbı nasıl çıkarttım? Hemen derinizi daha yapmaya başlamadan önce boşken şöyle bir herhangi bir ütü masasına geçirip yapabilirsiniz. Böyle bir kağıdın üzerine koyup sonrasında bir kişiden yardım alın. Deriyi güzelce sabitlesin, tutsun, açtırsın. Çünkü o dikişli kısımlar biraz zor açılıyor. Eliyle böyle bastırsın. Sonra bunu kalemle çizin ve kalıbınızın şablonunuzu çıkartın. Aynı şekilde bir tane de bakın bu da yan tarafın yarısı. Yani bunu simetriğinde bu parçadan bir tane daha var şöylemesine. Yarısının ölçüleri 36 ilmek bu tarafta var, 56 ilmek bu tarafta ve 20 ilmek bu tarafta olacak şekilde hazırlanması gerekiyor parçamızın. Ben de bu parçanın üzerinde ilerleyerek arttırmalarımı belirledim. Ancak bu sefer önümüzde öyle bir çanta var ki diklemesine örülüyor. Yani böyle gitmiyoruz.
Tam tersi bu şekilde gidiyoruz. O yüzden öncelikli olarak zaten parçalarımızın hep yarımına ihtiyacımız var. Çünkü yarıdan başlayacağız. Önce bu tarafımızı örüyoruz. Sonra dönüyoruz. Başladığımız yerden bir de bu tarafa gidiyoruz. Keza yan parçada da aynı şekilde önce ortadan başlayacaksınız. Bu şekilde bu tarafa kadar gideceğiz. Zaten şuraya kadar aslında düzmüş gibi gidiyoruz. Sonrasında şu aşamadaki fazlalık kısmı kahverengi ipe geçerek tamamlayacağız. Yine aynı şekilde örgünün bu kısmını yapıyoruz. Sonrasında bu tarafına da simetriğine bu şekilde devam ediyoruz. Gayet net, anlaşılır bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Detaylı bir şekilde verdim. O yüzden uzun bir video oldu gene. Her aşamasını kaçırmayın diye tek tek anlattım. Lütfen atlamadan ilerleyelim. Çünkü bu sefer kafanız karışır ve yanlış işlemler yapabilirsiniz. Teknik bir çanta, detaylı bir çanta. Birazcık zahmetli, gerçekten yorucu bir çanta oluyor. Yani daha doğrusu aslında örmek yorucu değil. Örmek kısmı çok çabuk ilerliyor. Çünkü parçalarımız küçük. Ancak yapabilecek miyim, oturtabilecek miyim? Stresi birazcık yorucu oluyor. Biliyorum daha önceki toz çantada da bunu yaşadınız, benimle paylaştınız. Ama söylediklerimi dikkate alırsanız, ölçüyü dikkate alırsanız, hep söylüyorum, kendi ölçülerinizi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü farklı ip kullanabiliyorsunuz, farklı set kullanabiliyorsunuz. O zaman ölçüler değişebiliyor. Hesaplaya hesaplaya gidin. Kendi kalıplarınızı önce hazırlayın ve çıkartın. Sonrasında onun üzerinden ilerleyebilirsiniz. Çok daha rahat bir şekilde. Benim iplerim Milano Raffia, No 37, No 23 ve No 8'i kullandım. No 23 ile No 34'ün rengi çok yakındır. Onu da tercih edebilirsiniz. No 34 bir tık daha pembemsidir. Yani pembemsiden birazcık daha böyle daha hasıra dönüktür. Ama No 23 tam kremdir. Hani o yüzden ipinizi önceden aldıysanız ve elinizde varsa No 34'te tercih edebilirsiniz diyorum. Evet, şimdi hemen parçalarımızı gördük. O parçalarımızı gördükten sonra da tam net bir şekilde hangisinden kaç sıra öreceğim, kaç santim olması gerekiyor, parçalarımın ölçüleri neler, hepsini bu gördüğünüz kağıdın üzerinde bulabilirsiniz. Şimdi bunun öncelikle bir ekran fotoğrafını alın ve elinizde bulunsun. İsterseniz çizebilirsiniz bir kağıdın üzerine sizde. Bu size kolaylık sağlayacaktır. Sonrasında adım adım videoyla giderken burada yazılanların zaten ne anlama geldiğini anlayabileceksiniz. Sadece bunu teyit etmeniz için, kontrol etmeniz için bir kağıt olarak hazırlıyorum. Çünkü video içinde her seferinde santim ver, şu ver, bu ver, bunlar kafa karışıklığına sebebiyet verebiliyor. Ve bazılarımız atlaya atlaya gittikleri için bunu kaçırıyor. Bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Kaç santim olduğunu vermemişsiniz. Şöyle vermemişsiniz, böyle vermemişsiniz. O yüzden en baştan veriyorum. Bakın gördüğünüz üzere ön parçam ve yan parçamın tamamıyla hem en yükseklik, bakın bir orta yükseklik, bir kenar yükseklik olmak üzere. Burada bir taban genişlik, bir en geniş noktasının genişliği, sonrasında bir buradaki yükseklik ve bir de şu çaprazlama olan yükseklik, tamamının ölçülerini yazdım. Bu benim TOTS'umun ölçüleri. Sizin TOTS kitiniz farklıysa buna göre kendi ölçülerinizi çıkartabilirsiniz. Sonrasında ise sıralarını yazdım. Yani mesela zaten şimdi videoda göreceksiniz. Parçaları ortadan örmeye başlıyoruz. Önce sağ tarafını örüyoruz, sonra sol tarafını örüyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Sağını solunu örerken de ne yapacağız onu gösteriyorum. Şimdi ön parçalar tam simetrik değil. Ön parçalardaki yani desen tam simetrik değil. O yüzden ortadan başladığımızda önce 3 sıra siyah, 4 sıra kahve, 2 sıra krem, 2 sıra kahve diye gidiyoruz. Sonra diğer tarafını yaparken, yani şu yarının diğer tarafını yaparken 4 sıra siyah, 3 sıra krem, 3 sıra kahve deyip bitiriyoruz. Ancak yan parçalarımız tamamen simetrik. O yüzden
Tam ortadan başladığınızda 7 sıra kahve, 9 sıra siyah, 4 sıra krem, 5 sıra kahve yapıp bitiriyorsunuz. Sonrasında bu tarafa geçiyorsunuz. Yani önce bu tarafı bitiriyorsunuz. Sonrasında bu tarafa geçiyorsunuz. Yine aynı şekilde 7 sıra kahve, 9 sıra siyah, 4 sıra krem, 5 sıra kahve. Tabii ki de bu sonucunuzun sizin ne yapması lazım? Buradaki tostun parçasınızın sonucunu vermesi lazım. Bunun için de unutmamamız gereken şey, önce yarısını yaptığımız için bir kontrol edin. Bakın ben bu parçaları yaparken, hazırlarken ara ara kontroller yaptım. Gerekirse ilmek kaydırmayla önce parçaya birleştirdim. Bir kontrol ettim. Bütün parçayı örüp, bütün parçaları örüp asla sonrasında deri kitle birleştirmeye çalışmayın. Önce ön parçanızı ördünüz mü? Hemen bunu birleştirin. Bakın bakalım güzel oldu mu? Olmadıysa ikinci parçayı örmeye hemen başlamayın. Eksiğiniz neyse görün. Uzun mu geldi sizinki? Kısa mı geldi? İşte buradaki arttırma fazla mı geldi? Az mı geldi? Onu bir netleştirin. Güzel olmayan yeri düzeltin. Sonra bunu not alın. İkinci parçanızı ona göre yapın. Yani baştan 4 parçayı ben yapayım sonra birleştiririm demeyin. El farkı, ip farkı, kit farkı, bunların hepsi değiştirecektir. Aslında burada tamamen mantığı anlayıp kendi çantanıza göre uyarladığınızda dört dörtlük bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi buradan sonraki kısımda artık örme aşamasına geçiyoruz. Örme aşamasında bir daha ölçü vesaire vermeyeceğim. Bu ölçüleri siz kendiniz artık kontrol ederek devam edeceksiniz diyorum ve hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz o zaman yayınladığım tüm videolardan önce sizin haberiniz olacak demektir. Bildirimler size ulaşacak demektir. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Etkileşimlerimizin artması, daha çok kişinin önüne videolarımızın ulaşması için bu çok kıymetli. Aynı zamanda hype butonuna da basmayı unutmayın. Skorumuz yükselsin, videomuz üst sıralara çıksın inşallah diyorum. Haydi hazırsanız hemen çantamızı örmeye başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Öncelikle hemen iplerimi göstererek başlamak istiyorum. Elimde 3 tane ip var. Bunlardan bir tanesi siyah Milano, bir tanesi bu kızıl kahve dediğimiz No 37 Milano, No 8 Milano, bir de No 23 Milano. Bu da şöyle tam bir krem renginde diyebiliriz renk olarak. Şimdi çantamızı hemen önüme almak istiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde çantamızın iki kısmı yapıldı şu anda. Biraz geniş açıya alalım. Bakın şöyle görüyorsunuz. Ön kısmımızı yaptık. Yan kısmımızı yaptık. Son derece düzgün, muntazam bir şekilde çantamızın sayılarını oluşturduk. Şimdi kalan diğer iki tarafı da birlikte yapacağız. Bu çantamızda önce en önemli nokta, bakın şu başlangıçta yaptığımız tığlama. Bu tığlamayı nasıl yapıyorsunuz? Göstereceğim. Önce bunu yapacaksınız. Bunu yapmanız bizim için çok önemli. Çünkü özellikle çantamızın sayılarını ayarlarken bu sizin çok işinize yarayacak. Ne için söylüyorum bunu? Çünkü aynı ipi kullanmayanlar, aynı iple örmeyenler için biliyorsunuz bunlar çok kıymetli bilgiler. O yüzden mutlaka ve mutlaka siz kendi tığlamanızı yaptığınızdaki ilmek sayınızı dikkate almak durumundasınız. Haydi hemen çantamızı vakit kaybetmeden örmeye başlayalım. Ben bu çantamda 3.25 milimetrelik tığ kullandım. İplerim bir önceki çantadaki kadar kalın değildi. Diğer TOTS videomu da görmediyseniz yine onun da linkini bırakacağım. Onu da mutlaka görün. Hasır renginde. Onu yataydan örerek yukarı doğru ilerliyordunuz ama bunu da biliyorsunuz dikeyde örülmesi gereken bir model. Şimdi hazırsanız haydi hemen başlayalım. İlk iş ne dedim? Tığlamayla başlayacağız. Tığlamanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Siz tüm çantayı boydan boya önce tığlayacaksınız. Sonra arkasından artık örneğimizi koymaya başlayacağız. Öncelikle biliyorsunuz ben rahat örebilmek adına şöyle bir aparatım var. Bunu kullanıyorum. Bu aparatıma rahat geçirmek için de deliklerini birazcık keserek şu şekilde büyütüyorum. Bu şekilde rahat bir şekilde bakın dönüyor ve ipiniz
düzgün bir şekilde size ulaşmış oluyor. Şimdi öncelikle nereden başlıyorum? Şimdi ön yüzün tığlamasından başlıyorum. Her yeri aynı, bir kere onu söyleyeyim. Bütün köşeler aynı mantıkla tığlandığı için tek bir yerden, yani şuradan başlayacağım. Buraya kadar geleceğim. Şu köşeyi göstereceğim. Daha sonra diğerlerinde sayıları göstereceğim sadece. Siz o şekilde bütün her yeri dolaşıp yapabileceksiniz. Şimdi nereden başlıyoruz? Şu köşeden başlıyoruz. Bakın. Tam şimdi ön kısmı yapacağım. Ön kısmı yaparken şöyle şu köşeden başlıyoruz. Şimdi çıkartıyorum buradan ilmeğimi. Hemen bu şekilde sıkıştırdım. Bir tane. İpimi şöyle geçirdim. Sonrasında ikinci deliğe geliyorum. Ve başlıyorum tığlamaya. Şimdi diyeceksiniz ki diğer videomu izleyenler şöyle diyebilir. Meltem Hanım, diğerinde çift tığ kullanmıştınız. Bunda neden kullanmıyorsunuz? Bunda kullanmamamın sebebi şu. İpim daha ince. İpim daha ince olduğu için ilmeklerim eğer diğerindeki gibi çift tığla çalışırsam çok sıkı olacak. Eğer çok sıkı olursa da bu sefer buradaki deride büzme yaşanıyor. Birazcık daha bakın, ben gayet düzgün bir şekilde yine sıkı yapabiliyorum. Eğer siz yapamıyorsanız çift tığya geçin. Ya da bir diğer püf noktası da şudur. Daha rahat çalışabilmeniz adına tığ numaranızı küçültmektir. Yani örneğin bu çantayı 3.25 ile öreceğim ama taban kısmını tığlarken 3 milimetrelik tığa geçerim. Ve böylelikle daha rahat bir şekilde ilerlerim. Bakın ipimi de içinden yürüterek bu şekilde gizlemiş oluyorum. Bu çantada her yere 2 batıyoruz. Hep 2 2. Bakın böyle. 2 2 gidiyoruz. Şu tepemi gevşetmemeye çalışıyorum. Bakın önemli olan tığdaki her zaman ilk ilmektir. İlk ilmeğimizin sık olması önemli. Şimdi bu şekilde köşeye kadar gelelim. Önemli olan köşemiz zaten. Köşeden devam edelim. Evet, şimdi bakın geldim buraya kadar. Şimdi köşeyi nasıl yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Şöyle geldim. Şuradaki şu köşedeki 3 taneyi bırakıyorum. Şu önümdekine yine 2 tane yapıyorum. 1 ve 2. 2 taneyi yaptıktan sonra dönüyorum. Şimdi başlıyorum sırasıyla. Bakın. Bir tane buna giriyorum. Bir tane buna giriyorum. Bir tane buna giriyorum. Şu üçüne de birden girip ilmeğimi alıp bakın bu üçünün arasından çıkartıyorum. Hepsini tek bir ilmek haline getiriyorum. Sonrasında devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmekten 1 ve 2. Devam ediyorum. 1 2. Bu şekilde artık bundan sonra 2 2 ilerliyoruz. Bakın şöyle. Bu şekilde 2 2 gideceğiz. Nereye kadar? Bakın geldim köşeye kadar. Şimdi buraları sizlere tek tek söyleyeceğim. Buraya geldim. Bir ilmeği yaptım. İkinci ilmeği yaparken hem buna hem buna ikisini aynı anda batıyorum. Yani ikisinde de şöyle göstereyim. Bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Birinciyi yaptım. Şu ikinci buradaki birinci ile ortak bakın. İkisinin tek bir tepesi var. Sonrasında yanına tekrardan ikinci ilmeğimi yapıyorum. Geliyorum sıra sonuna kadar aynı şekilde. Bunu yaparken
Bunu da bakın burada hatırlarsanız tek bir ilmekle başlamıştık. Bunun yanına ikincisini de yapıp bu ikisini ortak olarak yapıp bitiriyorum. Şurada örneği varsa hazır örneği üzerinden göstereyim size. Hatta orayı bir sökeyim tekrardan. Şu kısmı tekrardan göstereyim size. Bazen şimdi ipler ayrılabiliyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi ipim ayrılmış. Soru geliyor. Çift kat ip mi kullandınız diye. Hayır, ben zaten en başında söylerim öyle bir şey olsa. Sadece bazen iplerimiz ayrılabiliyor. Sanki 2 kat ip kullanmışız gibi görünüyor. Aslında tek kat. Şimdi bakın örneğin şimdi nasıl yapıldığını burada anlamış olacaksınız. Tekini yaptım. Tekini yaptıktan sonra alıyorum ipimi. Giriyorum aynı yere tekrar. Buraya geldim ikincisine. Çıkartmıyorum bakın. Tığımda ikisi varken. Geliyorum bir de buraya batıyorum. Çıkarttım ilmeği. Şimdi ikisini birden tek bir ilmek olarak çıkartıyorum. Bakın bu. Hali hazırda başlangıçta yaptığım vardı. Bakın onun tepesi yoktu hatırlarsanız. Şimdi onun tepesini de nasıl yapıyorum? Bir sonraki ilmekten giriyorum. Tığımı da ilmeği bu şekilde çıkartıyorum. Sonrasında tekrardan burada artık iğneyle yapabilirim, daha rahat olur. Bakın ipin çıktığı yer zaten burası. Buradan giriyorum. Arkaya. Evet. İpimizi arkaya bu şekilde çektik ve böylece artık şu görmüş olduğunuz ilk ilmeğinde bir tepesi olmuş oldu. Bu şekilde burayı yaptık. Şimdi diğerinde de aynı şekilde diğer parça bakın tepeler her şey aynı. Hiçbir fark yok. Geldiniz buraya, bu köşesi aynı. Sadece buraya geldiğinizde şu köşedeki deliğin içine 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyorsunuz. Tek fark bu. Tabanımız her yerini bir tığlayıp dolaşıyorsunuz. Ondan sonra artık örmeye ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Hemen göstermek istiyorum. Bu çantamız biraz farklı örülüyor. Kenarı öreceksek ortada kahve olduğu için kahveyle başlıyoruz. Ortayı öreceksek ortada siyah olduğu için siyahla başlıyoruz. Bakın birazcık bu farklı. Kenar tamamen simetrik olarak gidiyor ama orta o şekilde gitmiyor. Tam orta noktadan başlayacağız bu çantada çantayı yapmaya. O yüzden birazcık farklı. Yani böyle gidip sonra böyle ilerliyoruz. O yüzden videoyu adım adım takip edin. Mutlaka bir yanlışlık olmasın diyorum. Ve haydi hemen çantamızı örmeye başlayalım. Evet, şimdi biraz önce bir şey demiştim size, hatırlarsanız demiştim ki bu tığladığımızdaki ilmek sayımız bizim için çok önemli. Neden önemli? Hemen geliyorum. Şimdi burayı sayıyorsunuz. Şu yan kısmınızı sayıyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Bir ilmek de burada var. 51 tane ilmeğim var. Şimdi ön parçada 3 arttırma yapacağımız için 51'den 3 çıktı. 48. 48 ilmekle başlıyoruz çantamızı yapmaya. Bakın bu kısım çok önemli. Şu yan tarafınızdaki ilmek sayınızı kendiniz belirlemesiniz. Yani ne demek istiyorum? Milano değil, daha kalın bir ip yapıyorsanız muhtemelen sizin buralara 2'şer tane ilmek fazla gelecektir. Sizin ilmek sayınız daha az olacaktır. Belki 2-1-2-1 şeklinde tığladınız. Artık nasıl tığladıysanız siz burayı sayacaksınız. 3 tane arttırma yapıyoruz bu ip için. 3 arttırma yeterli oluyor. O 3 arttırmayı yapacak olduğunuz için 51'den 3 çıkarttım. 48 tane ilmekle başlıyoruz. Ortadan başlayacağımız için siyah iple başlıyoruz bu sefer. Şimdi 48 tane ilmeğimizin olması gerekiyor bu çantada. Şöyle bakın şu şekilde alıyorum. Parmağımı geçirdim. Burktum ve şöyle bir ilmek çıkarttım. İçinden geçirip. Şimdi burada bir ana ipim var. Bu ana ipimi parmağıma normal bir şekilde geçiriyorum. Bir tane de altta kalan bir ipim var. Şöyle göz kararı böyle 1 metreden birazcık fazla bir öyle o civarda bir ip bıraktım. Şimdi bunu tığımın üstüne alıyorum. Diğeriyle çekiyorum. 1. Bunu üstüne alıyorum. Ana ipimle çekiyorum. 2. Çok sıkı yapmıyorum bakın.
3, 4, 5, 6, 7, 8, geçiriyorum. 9, geçirdim. 10. Evet, geldim. 48 tane ilmeğimi hazırladım. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bu bir zincirimiz bizim kenardaki yükseklik için kullandığımız zincirimiz. Hemen şöyle örgünün arasından giriyorum. Bakın şöyle altta yine V kalacak şekilde giriyorum. Ve buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrardan bir boşluk bırakıp hemen yanındakinden giriyorum. Bakın altı görüyorsunuz. Altta bu şekilde bir V olacak şekilde giriyorum. Şimdi tekrar sık iğne, araya bir zincir. Geliyorum, bir tane bırakıyorum ve giriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu ip arada gözüküyor. Üzerinden gittiğimiz ip. Evet, şu anda gözüküyor. Ama karşı sırayı yaparken bu ipi arasına alacağımız için o zaman gözükmeyecek. İçiniz rahat olsun. Bir zincir çektim. Bakın bir atlıyorum yanındakine. Arada bir zincir koyduğumuz için tabanda da bir tane boşluk bırakıyorum. Bakın 1, 2. İkinciye batıyorum. Şimdi geldim sıranın sonuna, görüyorsunuz bir tane ilmeğim fazla. Bu olacak. Şimdi buraya da zincir çekmiyorum ve doğrudan buraya ne yapıyorum? Sık iğnemi yapıyorum. Bu benim 48. ilmeğim oldu. Şimdi dönüyorum arkaya. Hiç zincir çekmeden bakın. İlk ilmekten başlayarak ne yapıyorum? İlmek kaydırma. Geldim ikinciye. Tepesine bakın, görüyorsunuz, ilmek kaydırdım. Şimdi geldim boşluktayım. Boşluğun içine giriyorum. Yine ilmek kaydırıyorum. Geldim tepesindeyim. Sık iğnenin tepesine girdim. Geldim boşluğa girdim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek kaydırarak gideceğiz. Her sıra yapacağız bunu. Söyleyeyim. Bir sıra yüzünden öreceğiz. Arkayı ilmek kaydırmayla gideceğiz ki hem örgüyü hep yüzünden örebilelim, hem de sık iğnelerimizin içi daha dolu dolu ve güzel görünsün. Yapacağımız işlem bu. Bakın bir tane sık iğnenin tepesine bir tane normal zincirin boşluğuna. Bakın görüyorsunuz, her bir sık iğnenin arasında boşluklar var. O boşluklara da girmeyi unutmuyoruz. Beni bir taraftan dinlerseniz göremediğiniz noktada sözel olarak konuştuklarımdan faydalanabilirsiniz. Evet, geldim en başa. Bakın buradaki ilk yaptığım sık iğnenin tepesine de yaptım ve bir zincir çekip dönüyorum. Bakın sık iğne sıralarına geçerken zincir çekiyoruz, unutmayın, ama ilmek kaydırma sıralarında zincir çekmiyoruz. Şimdi burada ilk sık iğnemiz var. İlk sık iğnemizin tepesine giriyorum ve buraya her zaman, bakın ilk kenara her zaman ne yapıyoruz? Bir sık iğne yapıyoruz. Bu çok önemli. Bunu lütfen unutmayalım. İlk sık iğne her zaman. Girdim buraya tepesine, bakın uzunca bir sık iğnemi yaptım. Şimdi geliyorum, burada şöyle bir durum var. İkincisi, eğer karşımızda bir boşluk varsa, bir sık iğne değil boşluk varsa, oraya da ne yapıyoruz? Yine bir sık iğne yapıyoruz. Karşımıza sık iğne geldi. O zaman bir zincir çekip gidip o boşluğa giriyoruz. Şimdi bu boşluğa girdiğimizde artık şu altta hatırlarsanız bir ip yürütmüştük. O ipi de içine alacak şekilde ilmek kaydırmayı hepsini içine alıp bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi zincir çektim, geldim tekrar boşluğa. Artık hep boşluğa batarak gidiyoruz. Zincir çektim, girdim boşluğa.
zincir çekti, girdim boşluğa. Zincir çektim, geliyorum, girdim buradaki boşluğa. Zinciri çekiyoruz. Yanındaki boşluğa giriyoruz. Bakın görüyorsunuz, örgümüz yavaş yavaş kendisini belli etmeye başladı. Şu anda ikinci sıradayız. Dolu dolu olduğu için tam net anlaşılamayabiliyor. Biraz ilerlediğimizde, özellikle karşısını yaptığımızda daha net anlayacaksınız. Evet. Bakın bu şekilde her boşluğa bir tane olacak şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Şimdi geldim sıranın sonuna. En son boşluğa battım. Boşluğa battıktan sonra karşıma bakın ne geliyor? Şöyle görüyorsunuz. Boşluktan sonra sık iğne var. Sık iğnenin yanında bir tane daha sık iğne var. Demek ki o zaman buraya sık iğnenin olduğu yere zincir çekiyorum. Yine en sona sık iğnenin olduğu yere tekrardan sık iğne koyuyorum. Bakın dikkat ettiyseniz ne oldu? Burada sık iğne, zincir, sık iğne denk geldi. Başlangıçta neydi? 2 tane sık iğneydi. Bu sefer ikinci sırada buraya 2 sık iğne denk geldi. Arada zincir yok. Ama bakın başlangıçta arada burada zincir vardı. Yani bu ne demek? Burada bunu yaptıysam bir üst sırada o zaman araya zincir geliyor. Bakın burada araya zincir geldiyse bir üst sırada yan yana 2 sık iğne geliyor. Buradaki altın kuralımız şu. Karşına ne geldiyse ona göre. Eğer boşluk geldiyse üstüne sık iğne yapıyorsun. Eğer sık iğne geldiyse üstüne boşluk yapıyorsun. Kenarlar her zaman zaten ne olacak? Sık iğne olacak. Döndürdüm örgümü. Tekrar birinci ilmekten başlayarak ne yapıyorum? Sırayla hepsine ilmek kaydırma. Bakın sırada burada ne var? Boşluk var. O zaman boşluğa da ilmek kaydırıyorum. Bir tepeye, bir boşluğa. Zaten ip gayet yumuşak ve kolay örümlü olduğu için çok rahat ve seri bir şekilde öreceksiniz. Emin olun. Hemen şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Tekrar 3. sırayı da öreceğiz ve sonrasında renk değişimine geçeceğiz. Mutlaka gerekirse her sırada şöyle bir sayın, yapın ama asla hata yapmayın. Hata yaparsanız gerçekten emeğiniz size yazık olur. Tekrar sök, tekrar ör. Gerçekten çok zor çünkü her sırayı 2 sıra gibi örüyorsunuz ilmek kaydırmayla gittiğiniz için. Şimdi geliyorum tekrardan, bakın en başa her zaman ne dedik? Sık iğne. Sık iğnenin üzerine buraya bir sık iğnemi koydum. Sonrasında karşımda ne var? Sık iğne var. Bakın boşluk yok burada. O zaman ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki boşluktan başlıyorum. Burada önemli olan bu. Başını ve sonunu doğru yaparsanız arada hata yapma şansınız zaten yok. Çünkü sürekli boşluklara batacaksınız. Boşluklara birer sık iğne yapacaksınız. Tek avantajımız sıra sonuna çok hızlı geliyoruz. Çünkü dediğim gibi zincir çektiğiniz için bir tane aslında siz daha az sayıda, yani 48 ilmek örüyor olsanız da çok daha az sayıda sık iğne yaptığınız için sıranız çok çabuk bitiyor. O anlamda diğer TOTS modeline göre zaten göreceksiniz hem renkli olması hem üstüne üstlük dediğim gibi aralarda bir zincir olmasından dolayı çok daha seri ve güzel ilerleyen bir örnek. Elinizi çok sıkmamaya çalışın. Evet, şimdi bakın önümde sık iğne var, zincirimi çektim, girdim boşluğa, artık boşluk kalmadı. Geldim şu en sondaki sık iğneyi asla unutmuyoruz. Finale en sonu mutlaka yine sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın artık 3 sıramı tamamlamış bulunmaktayım. Birinci sıra, ikinci sıra ve üçüncü sıra. Sık iğneleri sayıyorum sadece, ilmek kaydırmaları saymıyorum. Şimdi dönüyorum, ilmek kaydırma yapıyoruz. Renk değiştireceğimiz zaman ilmek kaydırmamızı
En son ördüğümüz sıra neyse onunla yaparak tamamlıyoruz ki orada bir renk oluşmasın. Bakın bu şekilde yine bir tepeye bir boşluğa, bir tepeye bir boşluğa. Artık bundan sonra hiçbir ilmek kaydırmayı göstermeyeceğim. İlmek kaydırmamı yapıp geliyorum. Evet, artık en son görüyorsunuz ilmek kaydırmamızı yaparken, bu aşamadayken ip değiştiriyoruz. Şu andaki rengim artık kahve. Kahve rengine geçeceğim. Şimdi bu aşamadayken en son ilmek kaydırmamı bu iple yapıp bir zincir çekiyorum ve şu iki ipi birbirine güzelce bağlıyorum. Bunları hiç gizlemenize gerek yok. Çünkü biraz sonra zaten bunların üzerine sık iğne öreceğimiz için o esnada gizlenmiş olacaklar. O yüzden hiç ellemenize gerek yok. Burayı çok sıkıştırdığım için şimdi buraya bir iki tane daha ilmek çekiyorum. Yani bir tane daha görüyorsunuz. Zincir çektim. Şimdi geliyorum buradaki ilmeğin tepesine. Geldim. Buradaki sık iğnenin tepesine bir tane daha yaptım. Şimdi önümde ne var? Boşluk var. O zaman ne yapıyorum? Boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Mutlaka sıra sonlarında sayın. Sayınız değişmesin. Hala arttırmaya geçmedik. O yüzden sayımızın hala daha 48 ilmekte olması lazım. Şimdi bu kısmı artık kahverengide de bir tur göstermek istiyorum. Sadece açık renk, hani biraz daha açık renk, siyahtan daha farklı. En azından siyahta tam net anlayamadıysak burada anlayalım diye. Şimdi bakın önüme iki tane sık iğne geldi artık. İki tane sık iğne var. Bir tane zincir çekiyorum ve en sondaki sık iğnemin tepesine batıyorum. Bakın bunun tepesine girip sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu da kahverengimiz. Şimdi döndüm. İlmek kaydırma ve başladım. Bir boşluğa, bir tepeye. Evet. Şimdi ilmek kaydırmayla aynı şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Tekrar yapacağım. Tekrar ilerleyeceğim. Tekrar yapacağım. Ne kadar yapacağım bunu? Hemen onu söyleyeyim. 4 sıra kahve örüyorum şimdi. 4 sıra kahveyi örüyorum. Geliyorum. Artık anladınız nasıl olduğunu. Bir sıra örnek, bir sıra ilmek kaydırma şeklinde. Bunu 4 sıra yapıp geliyorum. Sonrasında artık krem rengine geçeceğiz ve krem rengindeyken artık arttırmalarımız başlayacak. Evet, şimdi geldik artık krem rengimize. Herhalde bu çantada en sevdiğim renk. Bilmiyorum nedense. Herhalde en az bunu ördüğüm için sanırım. Belki de ip çok hoşuma gitti. Yani ipin kalınlığı daha güzel olduğu için bilmiyorum ama nedense böyle bu çantada hep krem renge geçmeyi çok sevdim. Ama o da çok kısa sürüyor. Ne yazık ki. Evet, yine ipimizi değiştirdik. Bakın ipimi bu şekilde. Şimdi yeniden kesiyorum. Şimdi tekrardan ne yapıyoruz? Örgümüzü çeviriyoruz ve şu görmüş olduğunuz ilk buraya giriyorum ve hemen sık iğnemi yaparak başlıyorum. Bu arada şunları da şöyle arkaya çekiyoruz. Şu şekilde. Dediğim gibi bunların üzerini biraz sonra öreceğiz. O esnada da kapanacaklar.
Şimdi önümde ne var görüyorsunuz, bir boşluk var. Boşluk varsa ne demiştik? Sık iğne yapıyoruz. Unutmamamız gereken şey şu. Bir bu tarafta 2 tane denk geliyor bir sırada. Yani bu sırada burada denk geldiyse diğer sırada bu tarafta 2 tane sık iğne yan yana denk geliyor. Mantık hep aynı ilerleyecek. Şimdi bir tane zincir. Şimdi bu sırayı da aynı şekilde hiç arttırma yapmadım bakın. Aynen devam ediyorum. Şimdi gideyim arkasını tekrar ilmek kaydırmayla geleceğim. Bir üst sıraya geçeceğiz. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine sıra sonuna geleceğim ve artık tam bu noktada bir artırma yapacağız. Tabi o sıraya bir geleyim, oradan sonra devam edelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. En son boşluğa da yaptım. Normalde şuraya yapıp bitirmem lazım. Ama arttırma yapacağım için. Şimdi bir zincir çekiyorum burada ve öyle batıyorum. Böylelikle bir tane bakın ne yaptım? İlmek arttırmış oldum. Çevirdim yine arkayı. Geliyorum. İlmek kaydırmalarımı yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. Bakın burada boşluk var, unutmayın. O boşluğa da ilmek kaydırdım. Lütfen tekrar söylüyorum. Sayarak, ara ara kontrol ederek gidin. Hata yaparsınız. Özellikle bunun en önemli kısmı sıranın başı ve sıranın sonu. Zaten ortasında hata yapamazsınız. O kısımlarına dikkat edin ve kontrollü gidin. İlmek sayınızın mesela neydi bizim, şimdi bu sıraya kadar 48 olarak geldi. Bu sırada 49 ilmeğe çıktık. İlk kez bu sırada 49 ilmek olduk. Şimdi bundan sonra artık önümde 2 sıra kaldı. O 2 sırayı da yine kahverengi ile yapacağım. Bu arada ben tekrar kahverengiye geçeceğimi unutaraktan o kahverengi ipi kestim. Normalde kesmiyorum. Onu da hatırlatmış olayım size. Çünkü zaten 2 sıra sonra kahverengi kullanacağımız için oradan devam ediyorum. Aklınızda bulunsun. Kesmeden de siz de bekletebilirsiniz kahve ipinizi. Geldim ve son ilmek kaydırmamı da yaptım. Artık burada sonuncuyu bakın yapmadan ne yapıyorduk? İpimize geçiyorduk. İşte kastettiğim bu. Bu ipi kesmeyip buradan bu tarafa doğru ipimi yürütebilirim. Onu da söyleyeyim size. Kesmek zorunda değilsiniz. Şimdi bir tane zincir çektim. Geçtim bu tarafa. Şimdi bu ipleri burada birazdan bağlayacağım. Şöyle alıyorum. Bakın. Buradaki şu ipi keselim. Bugün de makasım kesmiyor. Şöyle bu ipi arkadan al geçireyim. Öyle düğümleyeyim. Tekrardan üzerine örerek devam edeceğim dediğim gibi. Geliyoruz şimdi. Sırada bir boşluk var. O zaman boşluğa da yine sık iğne. Şimdi bu sıra sonuna geldiğimizde tekrar bir arttırma yapacağız. Hemen sıra sonuna kadar örüp geleyim. Evet, geldik sıra sonuna. Yine bakın boşluğa bir tane yaptık. Normalde buraya batacaktım. Tekrar ne yaptım? Bir zincir çektim ve en sondaki sık iğnemin tepesine tekrardan sık iğnemi yaptım. Böylelikle bakın yine tekrardan bir tane arttırmış oldum. Dönüyorum. Şimdi yine bir sıra ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane boşluğa
Şimdi ne oldu? İkinci arttırmayı yaptığımız için artık ilmek sayım 50 oldu. Bakın bu şekilde tekrardan ilmek kaydırmayla yolun sonuna kadar geleceğim. Sonra tekrardan başlayacağım buradan. Buraya kadar geleceğim. Bir arttırma daha yapıp artık bitireceğiz. Bu kısmı tamamlayacağız. Yani bitireceğiz derken bu tarafa geçeceğiz artık. Bu tarafa doğru örmeye devam edeceğiz. Haydi şimdi dediğim gibi sıranın sonuna kadar bir sıra daha yapıp geleyim. Burada bitirelim. Evet, geldim yine sıranın sonuna. Tekrardan bakın zincir boşluğuna girdim. Sık iğnemi yaptım. Yine bir zincirimi çekiyorum ve en son sık iğnemin üzerine de sık iğne yapıyorum. İşte bu kadar. Bir tarafı bu sayede bitirmiş olduk. Şöyle hemen sıkıştırmak amaçlı bakın bir zincir çekiyorum ve artık burada ipimi kesiyorum. Tek tarafı bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi artık ne yapıyoruz? Diğer tarafa geçeceğiz. Bunun için artık tekrardan siyah ipe geçiyoruz. Şimdi buradaki mantık şu şekilde. Yine bakın burası tersi, şurası yüzü. Bu sefer ne yapıyoruz? Buradan yüzünden başlamamız gerekiyor. Yani örgünün bu tarafından başlamamız gerekiyor. Hep buradan başlıyorduk hatırlarsanız. Bu sefer bu taraftan buradan başlamamız gerekiyor. Şimdi nasıl başlayacağız? Hemen onu göstermek istiyorum sizlere. Ne demiştik? Her zaman en baştaki ilmeğimiz sık iğne olacak. Yani şu görmüş olduğunuz şuradaki ilk sık iğnenin karşılığına yine sık iğne ile başlıyoruz. Tabii bu sık iğne yerine geçmediği için aynı yere tekrardan giriyorum. Ve buraya bir gerçek sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu ipi kenara bırakıyorum. Üzerine tekrardan öreceğim demiştik kenar hattını dolaşırken. Şimdi geliyorum. Bakın burada önemli olan nokta şu. Şunu tespit etmeniz gerekiyor. Hatırlarsanız bir tarafta bir sık iğne bir zincirle başlıyorduk doğrudan. Bir tarafta ise iki tane sık iğneyi yan yana yapıyorduk. Bakın orası burası. İki sık iğne yan yana. O zaman bunun arkasına devam ederken araya bir zincir çekerek başlıyorum. Ve bunu atlayıp diğerine geçeceğim. Yani nereye? Zincir boşluğuna. Bakın burada zincir boşluğuna geçiyorum. Böylelikle örgü bir devam niteliği taşımış oluyor. Zincirimi çekiyorum. Zincir boşluğuna. Zincirimi çekiyorum. Buradaki zincir boşluğuna. İşte buradaki bu kalın zinciri yapmamızın sebebi buydu. Şu sık iğnelerimizin altı aynı şekilde dolu dursun. Ve bu sıra belli olmasın. Yani bizim buradan terse döndüğümüz dikkat çekmesin. Örnek devamlılığını sağlamak için yaptık o kalınlığı. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ne devam edeceğiz, nereye kadar onu hemen söyleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz son 3 arttırma. Yani son 3 sırada sadece arttırma var. Oraya kadarki kısım düz örüldüğü için şimdi artık videoyu uzatmayacağım. Onu hemen örüp geleceğiz ve oradan sonrasında artık video aşamasına geçeceğiz. Tekrar söylüyorum, lütfen bu sırayı yaptığınızda hemen sayın. Doğru yapıp yapmadığınızı kontrol etmek için yine aynı sayıyı, yani başlangıç sayınızı bulmanız gerekiyor. Bakın en son buraya batmıştım. Şimdi ne yapıyorum? Son ilmeğin içine tekrardan buraya batıyorum. Şimdi bakalım ne yapıyoruz? Bunun 7 sıra olması gerekiyordu. 3 sırasını örmüştüm. Şimdi 4. sırayı ördüm. 3 sıra daha kaldı. 3 sıra daha siyah yapıyorum. Yani siyahtan toplam 7 sıra olması gerekiyor. Unutmayın.
Şöyle sayalım. Bakın şuradayız. Şu tarafı yapıyoruz şu anda. Burası 7 tane. Sonra 1, 2, 3. Çaprazlama sayarsanız daha rahat sayarsınız. 3 sıra sonrasında kremi koyuyoruz. Ve sonra 1, 2, 3 sıra neyimiz var? Kahvemiz var. En son 3 sıra kahveyi koyarken arttırmamızı yapacağız. O yüzden ben şu kahve başlangıcına kadar geleceğim. Kahve başlangıcına kadar, çünkü düz gidiyoruz. Oraya kadar geleyim. Oradan sonrasını artık birlikte devam edeceğiz. Evet, şimdi artık bu tarafımızı bitirdik. Geliyoruz diğer tarafa. Bu arada şunu hemen söylemek istiyorum. Şunu yaşayacaksınız. Bakın, diyeceksiniz ki Meltem Hanım, benim örgüm böyle kayıyor. İşte burası böyle gidiyor vesaire. Şimdi bu tep yüzünden ördüğümüz örgülerde yaşanabilecek bir durum. Ama bakın, elimle şöylemesine asıldığımda bu sorun ortadan kayboluyor. Bir diğer püf noktası, söyleyecek olduğum şey ise özellikle arttırma kısımlarında yaşanabilecek kasmalar. Bunun önüne geçmek için de yine ne yapıyoruz? Burada eğer ki arttırma yaptığımız noktada kasma yaşıyorsanız, sık iğnenizi yeterince uzun yapamıyorsanız, o zaman çakma trabzan yapabilirsiniz. İlk ilmeğinizden bahsediyorum bu arada. İlk baştakinden, yani örnek gösterecek olursam, bu ilk yapacak olduğunuz ilmeği, bakın, ilmek alıp o şekilde asılıp şu şekilde bir çakma trabzan yapabilirsiniz. Bu sayede daha uzun bir sık iğne elde edeceğiniz için kasma yaşamadan artırmayı yapabilirsiniz. Normalde buraya, bakın, buraya doğrudan bu şekilde bir, bakın, sık iğne yapmam gerekiyor. Ama ben onun yerine ne yapacağım? Bir tane arttırmam gerekiyordu, hatırlarsanız. Onun yerine, bu arada ben bunu kaldıracağım. Ben yeterince uzun bir sık iğne yapabiliyorum. Dediğim gibi, eğer siz yapamıyorsanız o zaman yapabilirsiniz. Eğer kasma yaşıyorsanız. Ya da ne yapabilirsiniz? Şu ilk başta çektiğimiz bir zincir var ya, o kasmaya sebep olabilir. Onu ikileyin. Ondan sonra doğrudan şöyle uzun sık iğnenizi yapın. Bu da kasmayı önleyecektir. Yani şuradaki 2 zincir yine kasmanızı önleyecektir. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki boşluğa tekrar giriyorum. Ne demiştim? Buraya normalde araya zincir koymadan yapmam gerekiyordu. Ama ben zincir koydum. Böylece bir arttırmayı tamamlamış oldum. Hemen yine bir zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sıranın sonuna kadar gideceğim. Sonra tekrar ilmek kaydırmayla başa geleceğim ve yeniden bir arttırma yapacağız buradan. Hemen oraya kadar geleyim. Onu göstereceğim. Sonrasında aynı işlemi 3. kez de tekrarlayacağız. 1 arttırma, 2 arttırma, 3 arttırma deyip artık ön parçamızı tamamen bitireceğiz. Evet, geldim sıranın sonuna. Tekrardan ne demiştik? 2 zincir çekiyoruz. Burada 2 zincirimi çektim, döndüm. En başta buraya uzun sık iğnemi yaptım. Şimdi bunun tepesine sık iğnemizi yaptık. Normalde ne demiştim? Yanına böyle düz sık iğne yapmam gerekiyordu. Ama araya bir zincir çekeceğim. O şekilde yapacağım. Böylelikle yine burada bir arttırma yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar gideceğim ve aynı işlemi 3. kez tekrar edeceğim ve sonrasında parçamızın etrafını dolaşmaya başlayacağız. Yani bir sıra sık iğne dolaşacağız. Ama öncesinde 3. sıramı da yapmam gerekecek. Evet, artık geldim köşeye. Bakın, bitirdik. Bu şekilde örgümüzü tamamladık. Şöyle görüyorsunuz. Tekrar söylüyorum, bakın. Ördüğünüzde şöyle görünecek. Sakın üzülmeyin. Tekrar gösteriyorum. Şöyle elinizle, zaten bir aralarda bir zincir olduğu için yaylı gibi oluyor. Bakın, bu şekilde düzelttiğinizde istediğiniz formu alacaktır. Şimdi hemen etrafını sık iğneyle dolaşmaya başlayacağız. Bu sırada da neye dikkat edeceğiz? Ne demiştik? Çantamızın ilmek sayıları vardı. Şurada görmüş olduğunuz şu ilmeklerimiz vardı. Bunları sayacağız. Şöyle hemen sayalım. Bakın, burada
Şunu saymıyorum, şu köşe kısmına denk gelmiş olacak. Şuradan başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Şunu da saymıyorum. O da köşeye denk gelecek. 24 tane ilmeğimin olması gerekiyor. Şimdi buraya sayıyorum. Burada kaç sıramız var? 1, 2. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 tane. Şimdi bu durumda 3 tane falan eksiğimiz var. Bu eksiği gidermek için ne yapacağız? Şimdi ister istemez belli noktalarda çift batacağız. Yani her yere tek batmayacağız. Belli noktalarda çift batacağız. O gerekli esnekliği de bu sayede sağlamış olacağız. Yani çantamıza tam denk getirmeye çalışacağız bu noktada. Şimdi artık tığımı ilmeğime takıyorum. Ve geliyorum. Şimdi tam şu, bakın, en son yaptığım sık iğnenin tepesi olmuş oluyor burası. Buraya giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere giriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi köşeyi üçleyeceğimiz için 2 tanesini yapmış oldum. Dönüşte de bir tanesini yapacağım ve burayı bu şekilde bitirmiş olacağım. Hemen yanına girdim. Bakın. Hemen yanına girdim. Hemen buraya girdim. Şöyle. Bakalım. Normalde şöyle şuraya girmem lazım ama şurada bir arttırma yapmak istiyorum. O yüzden bir tane buraya girdim. Şimdi yanına bir tane daha giriyorum. Burada bir tane arttırmamızı yaptık. Geldim buraya. Buraya girdim. Buraya girdim. Buraya girdim. Şimdi toplamda biliyorsunuz 21'di, 24 yapmam gerekiyordu. Yani 3 arttırma yapacağım için. Şimdi bu şekilde şöyle bir ortaya geleyim. Evet. Nerede? Şurada yapalım bir tane daha. Bakın şurada. Dağıtacağız bunu. Belli aralıklarla. Şuraya geldim. 1. Buraya geldim. 2. Daha şuraya girelim. Evet. Şimdi köşeyi saymayacağım. Şu köşeyi, çünkü orada saymamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Siz bunları içine alaraktan öreceksiniz, biliyorsunuz. Bakın benimkiler şurada altta kaldı. Ben bunları iğneyle getireceğim. Çünkü bunları alıp içine örmeye çalışırsam iyice gözleriniz karışıyor. Göremiyorsunuz. O yüzden ben onları sizin için sonradan zorluğunu kendim çekeceğim. Onu söylemiş olayım. Hani içine koyacaktınız, koymadınız. Neden koymadınız? Battığım yerleri görün diye koymuyorum bu arada. Ve son olarak bu gelmiş, artık arasına gelsin madem, devam etsin. Evet. Şöyle tam tamına artık 24 oldu. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Burayı köşe yaptık. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu sefer bu tarafa geçmiş bulunmaktayız. Şimdi artık her bir, bakın şöyle geldim buraya. Her bir boşluğa bir tane, her bir sık iğne tepesine yine bir tane. Yani ilmek sayımız hiç değişmeyecek şekilde burada yukarıya doğru çıkıyorum. Burada asıl noktamız zaten sivri kısımlarda. Diğer kısımlar bizim alışkın olduğumuz, bildiğimiz şekilde
Şimdi dilerseniz hemen köşeye kadar geleyim, oradan devam edelim. Evet, en son sık iğnemizi de yaptık. Şimdi geleceğiz. Bu aradaki boşluğa yaptığımız bir tane de bunun tepesi var. Şimdi bu tepesine yaparken önce ilmeğimi doluyorum. Geldim. Bu son sık iğnemin üzerine. Şimdi bir tane çakma trabzan. Pardon, bir kere doladım. Geldim. Bir tane şöyle ikili trabzan. Aynı yere geldim. Tekrardan şöyle çakma trabzan ve geldim tekrardan sık iğne. Bakın böylelikle burayı iyice ne yaptım? Şöyle bir köşe, bir sivrilik haline getirdim. Buradan sonra devam ediyorum. Yine ne yapacağız? Sayacağız. Öncelikle 3 arttırma yaptığım yer vardı, hatırlarsanız. Bu 3 arttırma yaptığım yeri bir kere bir çiftleyelim. Şimdi şöyle hemen tekrardan göstermek istiyorum. En son şurası çakma trabzan yapmış olduğum nokta yer. Şimdi buraya bir tane daha sık iğne yaptığımda buraya 2 tane batmış oluyorum zaten. Geliyorum şimdi buraya. Bu da diğer arttırma yaptığımız yer. Hemen diğer arttırma yaptığımız yere de 2 tane batıyorum. Bu da diğer arttırma yaptığımız yer. Hemen buraya da 2 tane batıyorum. Yani buradaki arttırma kenarlarda şöyle göstereyim. Şuraları çiftlediğimde 6 buraya gelmiş oluyor. 6 tane de buraya gelmiş oluyor. Yani toplam 12 tanesini bu şekilde halletmiş oluyoruz. Sonrasında aradakileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane de normal olmuş oluyor. 16, 12 daha 28. Zaten 30 ilmek olması gerektiği için 2 tane arttırma yapmam benim için yeterli olacak bu noktada. O zaman başlıyorum şimdi sıradan şöyle. Her ilmeğe bir tane yapacağım. Şu siyahların bir tane başlangıcında, bir tane sonunda oralara çift yapacağım. Çünkü 2 tane yapmam, arttırma yapmam benim için yeterli. Bakın buraya siyaha geçerken son kahvede çiftledim. Geldim şimdi siyaha. 1, 2, 3, 4, 5, devam ediyorum. Yine bakın bağladığım ipler. Siz burada onları güzelce yatırır, üzerine örerek gidersiniz. Ben şimdi önüme geldiği şekliyle yapıyorum. Çok incelemiyorum. Evet, tam bu noktaya geldiğimde buraya bir tane daha batıyorum. Buraya da çiftlemiş oldum. Devam ediyorum. Beyazlardan. Evet, şimdi geldik artık kahvelere. Kahvelere geldikten sonra ne yapıyoruz? Hep çift yapıyoruz. 2, 2, 2 yaptık. Şimdi buraya yine 2, 2 battım. Yine geldim son noktaya. Buraya da bir tane şimdi sık iğne, bir tane geldim çakma trabzan, geldim bir tane ikili trabzan. İkili trabzanımı da yaptım, bakın görüyorsunuz. Şimdi ikili trabzanı yaptıktan sonra bu tarafı dönerken artık ikili trabzanın gövdesine batarak dönüyorum. Bakın 1, 2, şimdi bu tane buradaki boşluğa 3, geldim buradaki boşluğa 4,
Bakın 5. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu bize ne sağladı? Bakın buranın sivri olmasını sağladı. Şimdi bu tarafta farklı ilerliyoruz. Bakın burası farklı. Çünkü burada dikten gelip eğime doğru gidiyoruz. Burada eğimden gelip dike doğru gittiğimiz için o yüzden buradaki yaptığımız işlemle buradaki işlem birbiriyle aynı olmayacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru güzel bir köşe elde etmemiz için. Şimdi tekrardan bakın artık işimiz kolay. Bir tane boşluğa bir tane tepeye. Evet, şimdi artık buraya geldiğimizde doğrudan ilmek kaydırmayla bağlanacağım. Bakın buradaki ilkinin tepesine ilmek kaydırmayla bağlandığım anda görüyorsunuz ilmek kaydırmayla birlikte yine orayı ne yapmış oldum? Üçlemiş oldum. Bakın şimdi şu görüyorsunuz ne kadar yamuk. Asıldım. Düzeldi. Hiç merak etmeyin. Çantaya eklediğinizde öyle durmuyor. Bir de bu çantada biliyorsunuz eğer ütüleme işlemi yapacaksanız parçalarınızı çantaya monte etmeden önce mutlaka ütülemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hemen eklemeye başlayalım. Nasıl ekliyoruz? Hemen onu göstereceğim. Bu aşamadayken doğrudan ekleme adımına nasıl geçeceğiz? Evet, başlıyoruz şimdi yapmaya. Şu görmüş olduğunuz köşe, şu görüyorsunuz tam şu noktaya denk geliyor. Bu noktadan başlayacağız. Şimdi yine ilmek kaydırmayla başlayacağız. Onun için önce şunu yapıyorum bakın. Bir önceki köşeden bu ipi çekmem lazım. Çektim. Sonrasında asıl yapacak olduğum bu noktadan şu ilk ilmeğe tekrardan şuraya giriyorum. Burada ipimi alttan götürmem lazım. O yüzden şu makarayı bir alttan şöyle geçirmem gerekiyor. Yoksa sonrasında sona geldiğimde sıkıntı yaşarım. O yüzden şimdiden en başta ipimizi ne yapıyoruz? Arkaya alıyoruz. Tabii ki de şimdi ben bunu başlamadan önce iplerimi gizleyeceğim ki sonra çantanın içinde bu ipleri gizlemesi gerçekten çok daha zor olacak. Hemen iplerimi temizleyip geleyim. Geldim buraya. Geldim buraya. Birer ilmek aldım. İlmek kaydırdım. Geldim. Buraya geldim. İkisinden alıp ilmek kaydırdım. Bakın bir oradan bir oradan. Tek kanatlarından alıyorum. Birer ilmek alıyorum. Bakın dikkat edin tekrar. Buradan bir kanat girdim. Buradan bir kanattan girdim. İlmeği oradan iki yerden çıkartıp diğerinin içinden geçiriyorum. Girdim. Buraya girdim. Ondan geçirdim. Ondan geçirdim ve bu şekilde ilmek kaydırmamı yapıyorum. Birazcık yaptıktan sonra sayıyorum. Burayı saydım. Burayı saydım. Kalan ilmeklerimi saydım bakın burada. Yani bu kadar yaptıktan sonra saydım. Benim burada bir 4 tane fazlam var. O zaman ne yapacağım? Eşit aralıklarla bu 4 taneye yedirmem lazım ya. Ne yapıyorum? Burada tekrar aynı yere batıyorum. Geliyorum. Burada yan ilmeğe geçiyorum. Bakın bu şekilde ne yaptım? Buradaki bir ilmeği azaltmış oldum. Ama burada ilmek değişmedi. O yüzden bu şekilde şimdi bir miktar daha yine karşılıklı gideceğim. Şöyle bir 10 ilmek kadar ilerleyelim. Şimdi buraya yapalım artık. Şimdi bakın ilmek kaydırmamızı yaptık. Ne yapıyorum? Tekrar söylüyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Girdim aynı noktaya. Geldim buradaki yan noktaya. Böylelikle buradaki yedirmemizi tamamladık. Yanındakinden
Devam ediyorum. Aradaki fark 2'ye düştü şimdi. 2 tane yedirme yaptık. Şimdi birazdan diğerlerini yapacağım. Şimdi tekrar aynı yere tekrar girdim bakın. Ama burada bir yana geçtim. Evet, aradaki farkımız 1'e düşmüş oldu. Şimdi artık ilerleyelim. Onu da artık burada hallederiz. Evet, şimdi geldim. Bakın tam köşe noktasına şuradaki yapmış olduğumuz ikili trabzanımızın artık geldik. Onu aldım. Bakın burada en son köşe noktamız var. Bakın köşe noktamızdan da girdim ve bunu ilmek kaydırarak birleştirdim. Şimdi geliyorum artık buraya. Bakın burada şu ilmeğin altında kalan, şöyle hemen göstermek istiyorum. Bir iğne alayım elime. İğneyle daha rahat gösteririm. Bakın şu 2 tane şuradaki ilmeğimizin bir tanesinin tepesi burada. Bir tanesinin ise tepesi şurada. Diğer ilmeğin altında olduğu için gözükmüyor. Şimdi unutmayın, buraya girmemiz gerekiyor mutlaka. Buraya girdim. Şimdi geliyorum. Buradaki aynı köşe noktasına. Yani ikili trabzanın ilmeğinin içine girdim. Evet. Şimdi tekrardan buraya ilmeğimi kaydırdım. Geldim sıradaki ilmeğin içine. Yine burada da sıradaki ilmeğe geçiyorum artık. Alttan ipimi verdim. İkisinden geçirdim. İlmek kaydırdım. Geldim sıradakine. Yine bakın burada sıradaki ilmek. Geldim buraya. Evet. Bakın bu şekilde burayı, köşeyi halletmiş olduk. Gayet düzgün bir şekilde ilmek kaydırdık, görüyorsunuz. Yine bakın bir miktar ilerledim ve bir miktar ilerledikten sonra ne yapıyorum? Yeniden sayıyorum. Bakalım her şey istediğim gibi mi gidiyor? Kaç ilmek var? Burada kaç ilmek var? Hemen bir onu sayacağım. Bakıyorum. Şunu şöyle biraz çıkartalım, kaçmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane var. Şimdi köşeye kadar. Bir de burayı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane var. Yine bir tane yedirme yapacağız. Bu yedirmeyi artık nerede yapacağız? Orta noktada yapacağız. Şöyle. Devam ediyorum. İlmek ilmeğe. Bu şekilde şimdi ortaya kadar bir geleyim. Oradan sonra devam edelim. Evet, geldim ortaya. Bakın şimdi buradan bir yedirme yapacağım. Aynı yere tekrar giriyorum ve geliyorum. Buradaki yanındaki ilmeğe geçiyorum ve tam bu noktaya gördüğünüz gibi aynı ilmeği, yani yanındaki ilmeği yedirmiş oluyorum. Şimdi yanındakinden devam ediyoruz. Bir tane fazlalığım vardı zaten. Onu da hallettim. Şimdi yine köşeye kadar geleceğim. Yine köşedeki ikili trabzanımızı buraya tam köşeye denk getireceğiz. Bir geleyim, orayı da tekrar birlikte geçelim. Evet, geldim, şimdi görüyorsunuz.
tam köşe noktasına yine önce şöyle buradan girdim tek kanadından ve buradaki tam köşe noktasına girdim. Yani ikili trabzanın tepesine giriyorum ve yine tekrardan ikisinden ilmeğimi geçirdim. Şimdi şurada demiştik bir tane arkada kalan bizim bir ilmeğimiz vardı. Eğer ona batmazsak olmaz diye hatırlarsanız tam şurada o ilmek. O ilmekten şimdi gireceğim. Eğer oradan girmezsek hem sayı tutturmada sıkıntı yaşarız hem de aynı zamanda şöyle hemen göstermek istiyorum. Buna girdiğinizde şu diğer ilmeği düzeltmiş oluyorsunuz. Bir önceki battığınız ilmeği düzeltmiş oluyorsunuz. Şimdi burada yine aynı noktaya giriyorum zaten. Buradaki amacım tamamen diğer ilmeğimizin düzenlenmesi. Evet. Şimdi hemen yanındakinden artık devam ediyoruz. Şimdi aynı şekilde oradaki gibi burada da 4 tane ilmek fazlalığımız var. O yüzden ne yapacağız? Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz. Buraya bakın buraya aynı yere tekrar giriyorum. Burada yan ilmeğe geçiyorum. Bakın bir taneyi halletmiş olduk. Şimdi devam edelim biraz ilerleyelim. Nasıl bir taneyi şimdi burada yok ettiysek aynı şekilde böyle dengeli aralıklarla bir 3 tane daha yok edeceğiz. Ondan sonra artık şu alt kısmın birleştirme aşamasına geçeceğiz. Evet şimdi geldim. Bakın tam şu alttaki görmüş olduğunuz ilk noktayı. Şimdi buradaki tam köşe noktasına tekrardan geçiriyorum. Sonrasında artık yanındaki normal ilmeklerden devam ediyorum. İlmek ilmeğe. Devam ediyorum. Evet, şimdi tam şu köşe noktayı tekrardan buradaki köşe noktasıyla eşleştiriyorum ve artık ipimi burada kesiyorum. Kestim ipimi. Geliyorum şimdi şuradaki zaten kendi yerini belli ediyor bakın. İlk ilmek kaydırmasına giriyorum. Ve sonrasında ipin çıktığı noktadan geçip ipimi bakın şöyle tekrar önden çıkartıyorum. Önden çıkartıyorum çünkü ilmeklerimin arasından gizleyeceğim onu. Şöyle ister yukarı doğru ister yana doğru hiç fark etmez. Ben şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Dilerseniz şöyle aşağıdan da gidebilirsiniz. Evet. Burayı tamamlamış olduk. Burada en önemli detaylardan bir tanesi ütü. Şimdi
Deriliyken ütüleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Ütü masasına yatırıyorsunuz. Güzelce bezi üzerine koyuyorsunuz. Basıyorsunuz. Örgünüz zaten olması gerektiği gibi kalıplaşacak. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın aynısı bu tarafta da var. Burada ütülenmiş halini görüyorsunuz. Şöyle bakın kalıp gibi duruyor. Diğer tarafta ütüsüz halini görüyorsunuz. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın ütüsüz halinde şu an daha düzenli değil. Burasını ütülediğimizde aynı şekilde kalıplaşacak. Örgümüz zaten istediğimiz formu yakalayacak. Asıl geldi bomba kısım, yan kısım. Hiç merak etmeyin. Ölçüler hazır. Aynısını yapacağız. Dediğim gibi kayma problemi canınızı sıkmasın. Siz onu örgüye geçirdiğinizde düzelecek. Hiç merak etmeyin. Ütüsünü yaptığınızda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Diğer parçayla devam edeceğiz. Ancak diğer parçayla devam edeceğiz de şimdi başlangıcımız yine aynı şekilde olduğu için ben o parçayı örüp hazırlayacağım ve sonrasında devam edeceğiz. Düz olan kısımlarını halledip geleyim. Oradan sonrasına devam edelim. Evet, şimdi geldik artık dediğim yere. Bakın aynı şekilde diğer parçadaki gibi başladım. Ama bu sefer neyle başladık? 44 tane ilmekle başladık. 44 tane ile bakın görüyorsunuz 7 sıra buraya 7 sıra buraya olacak şekilde kahveyi bitirdim. Şimdi geldim siyaha. Siyahta da size demiştim ki 2 sıra normal aynı şekilde devam edeceğiz. Yani burada ortadan 7 tane bu tarafa ördükten sonra 2 sırada siyah ördüm. Şimdi artık 3. sırada arttırmalarımız başlıyor. Burada arttırmanın nasıl olduğunu göstereceğim. Nasıl yaptığımızı göstereceğim. Sonrasında ise size hangi sıralarda arttırma yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi burada siyahı yaparken şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere. Bakın buradayız şu anda. Şöyle siyahı yaparken toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra boyunca siyah yapacağız şimdi. Bu 9 sıra siyahı yaparken de arttırmalarımız şu şekilde ilerleyecek. Şimdi 2 sıra siyah düz ördük. Şimdi 1 sıra arttırma yapacağız. 2 sıra düz öreceğiz. 1 sıra arttırma yapacağız. Sonra 2 sıra düz örüp 1 sıra arttırma yapıp beyaz renge geçeceğiz. Yani 9 sıranın hep 2 sıra düz, 1 sıra arttırma, 2 sıra düz, 1 sıra arttırma diye gideceğiz. Bu şekilde tamamlayacağız. Yani siyahı yaparken toplamda 3 kez arttırma yapmış olacağız. Şimdi bir tanesinin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Sonrasında diğerlerini artık yapıp geleceğiz. Tekrar şöyle hatırlatma olsun. Bir zincir, bir tane boşluğa girip sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, giriyorum, sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın normal olması gerektiği şekliyle yaptım. Gördüğünüz üzere burada bir zincir çektim, sık iğnemi yaptım, bitirdim. Artık aynı noktaya tekrar geliyorum ve buraya bir sık iğne daha yapıyorum ve böylelikle bir arttırma yapmış oldum burada. Hemen arka yüzden tekrar ilmek kaydırmayla yoluma devam edeceğim. Sıranın başına geleceğim. Sonra tekrar buraya geleceğim. Bakın burada karıştırmamak için dilerseniz her seferinde sayarken zorlanmamak için işaretleyici takabilirsiniz. Çünkü diğerindeki gibi değil. Bu sefer 2 sıra düz öreceğiz. Bir sıra arttırma yapacağız. Şuraya geldiğimizde nereye batacağız? Tekrardan bir göstereyim. Bakın boşluklara batarak geldik. Buraya battık. Buraya geldik. Boşluğa battık. Sonrasında yine bir zincir çektik. En sonundakinin tepesine battık. Bu şekilde aynı sayıyı tutturmuş olacağız. Şimdiye kadar buraya 44 ilmeğimiz vardı. Artık bu sırada 45 ilmeğe çıktık. Unutmayın. Çünkü bir arttırma yaptık. Şimdi 2 sıra düz öreceğim. Bir sıra arttırma. 2 sıra düz öreceğim. Bir sıra arttırma. Siyahı bu şekilde bitireceğim. Siyahı bitirdikten sonra beyaza geçiyorum.
Evet, şimdi geldik. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. İki tarafı da yaptık eşit bir şekilde. Burada tekrar söylüyorum, bakın şu kayıklığı göreceksiniz. Bakın bariz bir kayıklık göreceksiniz. Lütfen bunu aldırış etmeyin. Bakın elinizde şöyle tam aksi yönde asıldığınızda, çünkü bu birer boşluklu olduğu için çok rahat bir şekilde zaten aksi yönde asıldığınızda tekrardan şu şekilde düzleşiyor. O konuda içiniz rahat olsun. Şu anda iki tarafı saydığınızda, bakın iki tarafı tamamladım. Eşit sayıya gelmemiz gerekiyor. Ben bu parçayı diğer ördüğüm parçaya göre şöyle söyleyeyim size, bir tık daha sıkı yapmışım. Daha sıkı yaptığım için de aynı mesafeyi diğerinde bir sıra önce ulaşmıştım. Şimdi bir sıra sonra ulaştım. Bakın hemen ne kadar olduğunu da size göstereyim. Tabi bu arada bunun ta en başında siz bütün detaylarını, kalıpları, her şeyi gördünüz. Şöyle bakın. Birazcık düzelteyim, öyle ölçeyim size. Bakın 24 santime ulaştım şu anda. Bu şu andaki ölçü. Bunu unutmayın. 24 santim. Daha şu açılma kısmını yapmadık. İki taraftan şu açılma V'lerini yapacağız. Şu ana kadarki kısım 24 santime ulaştı. Diğerinde bir sıra önce ulaşmıştım. O yüzden hemen onu göstereyim size. Bakın burada 1, 2, 3 tane sıra yapmıştım. Burada 1, 2, 3, 4 tane beyaz sırası yaptım. Aynı şekilde dengeledim. Ha siz beyazda 4 sıra yapmazsınız, bunu da yaparsınız, fark etmez. Ama burada şu aşamayı bitirdiğimizde, yani artık bakın buraya kadarki kısım düz gidiyor. Buradan sonra şu açılma kısmını veriyoruz. O yüzden şu kahverengiye kadarki kısmın sizin burada kriter şu. Şu köşeden komple tabanı dolaşması lazım. Yani sizin asıl dikkat edeceğiniz nokta burası. Bu arada hemen şunu da göstermek istiyorum size. Hatırlarsanız ördüğümüzde, taktığımda şöyle bir potluk vardı. Bakın ütülediğimde o potluk ortadan kalkıyor. Yani şurası tam tamına dümdüz bir şekilde sıfırlanıyor. Ama nasıl yapıyorum? Kalın bir bez. Bakın kalın. İkiye katlıyorum bezi. İyice böyle çarşaf gibi düşünün. Yani kalın olması lazım. Unutmayın. Kalınca bezi koydum. Şöyle düzgünce ütüyü bir bastım. Bakın tam bir şekilde oturdu içine. Örgü kendisini ona göre muntazam bir şekilde ayarlıyor. Hiç o yüzden potluk oldu falan diye düşünmeyin. Şimdi diğer tarafını da artık bitireceğiz ama asıl en önemli kısma geldik. Yan kısımlar. Burada tek tek adım adım ne yapacağımızı göstereceğim. Şimdi artık bir değişiklik yapıyoruz ve en kenardan başlamayacağız burada. Nereden başlayacağız? Bakın arka ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz ve burada ikinci zincir boşluğundan başlıyoruz. Yani burası bizim, şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada zincir boşluğumuz yok. Burası normal. Şurası birinci zincir boşluğumuz. Burası da ikinci zincir boşluğumuz. Bakın buradan başlayacağız. Şimdi örneğimizi koymaya. Burası çok önemli. Buna dikkat edin. Nereden başladığımızın bir önemi var. Burada sıra sonuna kadar gideceğiz. Ama nereden başladım? İkinci boşluktan başladım. Evet, tığımı yine alttan çektim. Bakın buraya bu şekilde sıkıştırdım. Bunu saymıyorum. Bu arada ipimi de şöyle tekrar döndürüyorum içinden. Şimdi aynı yere tekrar bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Asıl bunu sayıyorum işte. Diğerini saymadım. Diğeri değil, bu geçerli olan. Şimdi normal bir zincirimi çektim, geçtim yan tarafa. Bir zincirimi çektim, geçtim yan tarafa. Bu şekilde. Şimdi sıranın sonuna kadar gideceğim ve son noktaya geldiğimde bir arttırma yapacağım. Artık buradan sonraki arttırmalarımızda çakma trabzan yapacağız. Bunu unutmayalım. Çünkü normal sık iğne yaparsak istediğimiz gibi uzamıyor yan taraf. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, şimdi bir zincirimi çektim, geldim buraya. Bakın normal şuraya girmem gerekiyor.
zincir bunun yerine geçti. Bu da son ilmeğimiz. Ama şu anda arttırma yapamamış oldum. O zaman ne yapıyorum? Tığımı doluyorum. Son yere tekrardan giriyorum ve buraya bir çakma trabzan yapıyorum. Şimdi döndüm arkasına. Tekrardan her sırada yaptığımız gibi bir ilmek kaydırma yapıyorum. Buradaki ilmek kaydırmamızı sıranın sonuna kadar yapmıyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi nereye kadar yapacağız bunu? Bu sefer bakın şöyle şu zincir boşluklarını sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir boşluğuna kadar geleceğiz. Öncesinde şaşırmamak için hatta şöyle ne yapabilirsiniz? İşaretleyici takabilirsiniz. Nereye kadar yapacağımı bilmek için. Hemen buraya kadar ilmek kaydırmamı yapıp geliyorum. Evet, şimdi bakın geliyorum. İşaretleyiciyi koyduğum yere ulaştım. Şimdi buraya boşluğa bir tane atıyorum. Bir tane de sonrakine atıyorum ve bir zincir çekip dönüyorum. İşte bu kastettiğim 1, 2, 3 ve 4. zincirimin içine gördüğünüz şekilde sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir zincir gidiyorum ve sıranın sonuna geldiğimde hemen ne yapacağım? Bir arttırmamı yapacağım. Evet, şimdi yine bakın bir zincir çektim. Burada 2 tane sık iğne var. Bakın sonuncusuna geldim. Normal sık iğnemi yaptım. Şimdi ilmeğimi doladım. Aynı yere tekrar giriyorum ve bir tane çakma trabzanımı yapıyorum. Böylelikle yine zincir çekmeyeceğim. Yine ne yaptım? Bir tane arttırmış oldum. Şimdi dönüyorum tekrardan. İlmek kaydırmalarla geri gideceğim. Bu sefer nereye kadar gideceğim? Hemen onu da göstereyim sizlere. Yine 4. zincir boşluğuna. Yani şimdi şuradan başlamıştık. 1, 2, 3, 4. Bakın burası. 4. zincir boşluğuna kadar örüyorum. İlmek kaydırmasını yapıyorum. Yani nereye kadar? Bir sonraki. Bunun bir sonraki buraya kadar gelip buradan geri dönüyoruz. Şimdi hemen yine arkadan geleyim, önden devam edelim. Evet, geldim. Şimdi bakın işaretleyicinin olduğu yere. Buraya bir tane yaptım. Bunu çıkarttım. Hemen bir sonrakine de bir tane yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm ve ön boşluğun içine işaretleyicimi taktığım yere hemen sık iğnemi yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Geliyorum tekrar sıranın başına kadar. Yine burada bir arttırma yapacağım. Arttırmayı çakma trabzanla yapıyoruz. Unutmayalım. Sonrasında tekrar geri dönüyorum. Bu sefer yine 4. bakın yine sayacaksınız. Yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. 4.'ye kadar geleceksiniz. Bakın 3.'sündeyim şu anda. Yine geldim. 4. boşluğun içine. 4. zincir boşluğunun içine başladım yapmaya.
Aynı şekilde. Şimdi yine gideceğim. Yine sonunda arttırma yapacağım. Geleceğim. Yine dördüncü boşluğa kadar öreyim. Oradan sonra devam edelim. Evet, yine aynı şekilde bakın. Birinci zincir boşluğu, ikinci zincir boşluğu, üçüncü zincir boşluğu, dördüncü zincir boşluğundan başladım. Ve aynı şekilde artık bu sondan bir önceki sıra, dördüncüye battığımız son sıra. Şu an 5. sırayı örüyoruz. 6. sırayı yaptığımızda bitecek. Böyle gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Ama evet, etrafını dolaşıp çantaya tutturduğunuzda son derece güzel, muntazam olacak, merak etmeyin. Yine bir zincirimi çektim. Yine geldim en köşeye. Sık iğnemi yaptım. İlmeğimi doladım. Geldim aynı yere. Çakma trabzanımı yaptım. Döndüm arkaya. İlmek kaydırmaya başlayacağım. Şimdi bu sefer nereye kadar ilmek kaydıracağım? Nereden itibaren gideceğiz? Hemen onu da göstereyim sizlere. Şöyle geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya kadar geleceğim. Yani şu 6.'dan itibaren batacağım. Hemen gelelim oraya. Zaten çok yakın, kesmeyeceğim şimdi. Bir tarafı bitirdik bile. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde yapacağız. O kısmının da yine sıra sonunu göstereceğim. Mutlaka elinizde kalıplarınız olsun. Kalıplarınıza göre ilerleyin ki, çünkü kullandığınız ip değiştiğinde sizin de sayılarınız, sıra sayılarınız, her şey değişebilir. O yüzden mutlaka kalıba göre hareket edin. Geldim şimdi. Bakın, ilkini yaptım. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü yaptım. 4, 5, bir zincir çektim. Sonuncuya geldim. Şimdi bir tane doladım. En son yere çakma trabzanımı yaptım ve son arttırmamı da bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın, görüyorsunuz şu kenar arttırmasını bu şekilde hallettik. Aynı zamanda şu köşe sivriliğini de vermiş olduk. Yani şuradaki şu sivriliği bu şekilde verdik. Şöyle hemen üstüne koyalım, bir bakalım. Burada tabii daha bunun etrafına sık iğne dolaşacağız. Bakın şöyle göstereyim hemen. Son derece güzel, düzgün bir şekilde yerleştirdik. Tam denk geliyor. Şimdi burada ipimizi artık bitiriyoruz. Arkaya artık ilmek kaydırma gitmeyeceğiz. İpimi koparacağım diğer tarafı örmek için. Hemen makasımızı alalım. Evet. Şimdi aynısını diğer tarafa yapacağız. Yine aynı şekilde yüzünden başlayacağız. Biliyorsunuz bu taraftan başladığımız için burada tam tersi. Nereye kadar gideceğiz? Bu birinci boşluk, bu ikinci boşluk. Bakın, görüyorsunuz. İlk şu iki tane, ikinciye değil şu tepeye kadar gideceğim. Yani şuradaki üçüncüye kadar gideceğim. Çünkü burada bakın, görüyorsunuz başlangıcımızda 2 sık iğne olduğu için eşit mesafeyi korumak için buradaki üçüncü boşluğa gideceğim ki ancak böyle eşit bir mesafe kat etmiş olayım. Şimdi ama buradan başlayacağız. Yani arttırma noktasından başlayacağız. Yani doğrudan arttırma yaparak başlayacağız. Şimdi geliyorum buradaki en son yapılmış olan, bakın görüyorsunuz, sık iğnemize geliyoruz.
Şimdi burada tığımı doluyorum. Aynı yere tekrardan giriyorum. Şimdi buraya bir çakma trabzanımı bu şekilde yaptım. Şimdi buraya artık bir zincir çekiyorum ve şuradaki aradaki boşluğa giriyorum. Bakın böylelikle bir arttırma yapmış olduk. Tığımı bir tane zincirimi çektim. Geldim sıradaki boşluğa. Bir zincir çektim. Geldim sıradaki boşluğa. Bir zincir çektim. Geldim boşluğa. Bu şekilde gideceğiz. Nereye kadar dedim? Şuradaki 3. zincir boşluğuna kadar bu şekilde örüp geliyorum. Evet, son sık iğnemizi de yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz. İlmek kaydırmaya başlıyoruz. İlmek kaydırmalarımızı sıranın sonuna kadar getireceğiz. Bir boşluğa, bir sık iğnenin tepesine, bir boşluğa, bir tane sık iğnenin tepesine şeklinde ilerliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Buradan sonra tekrar arttırma yaparak başlayacağız. Şimdi sıranın başına geldik. Artık burada bir çakma trabzanımız olduğu için sıranın başına 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı bakın sondaki bu çakma trabzanın tepesine bir çakma trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. İlk gördüğüm boşluğa bir sık iğnemi yapıyorum. Bu normal sık iğne olacak. Tığımı bir zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Şuradaki trabzandan sonra çektiğim o bir zincir bana buradaki arttırmayı veriyor. Bir zincir çekiyorum ve batıyorum. Şimdi nereye kadar gidecektim? 4. zincir boşluğuna kadar gideceğim. Bir, iki, üç, 4. boşluk burası. Şimdi dönüyorum. İlmek kaydırma. Şimdi bu şekilde yine sıranın başına kadar yapıp geliyorum. Evet, geldim sıranın sonuna. Hemen 2 zincirimi çektim. Döndüm. Tığımı doladım. Hemen ilk trabzanımın tepesine çakma trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekip hemen sıradaki zincir boşluğuna sık iğnelerimi yaparak başlıyorum. Evet. Şimdi bunu vermezsek eğer buradaki bu çakma trabzanı yapmadığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Çünkü burada arttırmayı yaptığımız nokta çaprazda, yani dik değil. Çaprazda olduğu için ilmeğimizin daha uzun olması lazım ki kasmadan şu görüntüyü elde edebilelim. Aksi halde örneğiniz genişlerken buranız şöyle kalacak, bakın. Genişlemeniz buradaki gibi böyle net bir ilerleme olmayacak. O yüzden mutlaka en sondakini
dikkatli bir şekilde yapın. Şimdi yine tekrar 1, 2, 3, 4 buraya kadar geleceğim. Şu noktaya kadar geleceğim. Sonrasında devam edeceğim. Bakın yine 1, 2, 3, 4 buraya kadar geleceğim. Böyle merdiven basamağı gibi aynısını tekrarlıyoruz. Bakın tekrar şöyle göstermek istiyorum. Birinci sırayı yaptık. İkinci sıra dördüncü. Üçüncü sıra dördüncüye. Dördüncü sıra dördüncüye. Beşinci sıra dördüncüye. Altıncı sıra altıncıya. Unutmayın bunu. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Aynısını artık her sırada göstermemin bir anlamı yok. Şimdi gelelim artık bunu bitirelim. En son sırayı yani 6. sırayı birlikte yapıp artık sık iğne sıramıza geçelim. Evet, geldik artık son sıraya. Sıranın sonuna da geldim. İlmek kaydırmayla 2 tane zincirimi çektim. İlk buradaki çakma trabzanın üzerine yine bir çakma trabzanımı yaptım. Sonrasında bir zincirimi çektim. Geldim ilk boşluktan başlayarak sık iğnelerimi yapmaya. Nereye kadar? 6. boşluğa kadar. Hemen bakalım neresi o? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya kadar geleceğim şimdi. Evet. İşte bu kadar. Bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi şuralarda biliyorsunuz arttırmalarımızı yapmıştık. Arttırma yaptığımız yerlerin bakın işaretleyicilerini taktım. Bu ne demek? Şurada her yerde yaptık biliyorsunuz. Her sırada yaptık burada. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıraydı. 6 tane arttırmamızı yapıyoruz. Yani kahvede hep arttırma var. Beyazda bir arttırma var. Siyahta da 3 tane arttırma var. Bu şekilde arttırmalarımızı tamamlamış olduk. Yani bir tarafta 10 arttırma yapmış oluyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta da bakın beyazda bir arttırma, diğerlerinde aynı şekilde birer tane arttırma şeklinde ilerledik. Şimdi bu görmüş olduğunuz parçayı şimdi sık iğneyle dolaşacağız. Dümdüz dolaşacağız ama bunu artık buradan başlamayacağım. Çünkü şimdi buradan başlarsam daha sonra bu birleşim yerinde burada sıkıntı olur. Nereden başlayalım? Tam köşeden başlayalım. Şimdi bu ipimizi burada keselim. Çıkartalım. Ve şimdi biz doğrudan tam köşe noktasından tekrardan başlayacağız. İşte yine geldik nereye? Önemli olan noktaya. Burada kaç tane ilmeğimiz var? Bu ilmek sayısı bizim için önemli. Yani şu başlangıçta kaç tane ilmeğimiz var onu sayacağız. 2, 4, köşeleri sonra ekleyeceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 5'er tane de burada var. Toplam 40 ilmeğimiz var. Şimdi burada sayalım. Toplamda 40 ilmeğe ulaşmamız lazım. O yüzden şöyle başlayacağız ve sayacağız. Şimdi ilk şu köşeyi bir yapayım. Şöyle bu ilmeği buradan geçirelim. Şimdi bu bir. Diğerini saymıyoruz. İlk yaptığımızı saymıyoruz. 2 tanesini bu şekilde buraya yaptık. Şimdi şurası köşe olmuş oldu. Şurada ikincisi olmuş oldu. Şimdi buna göre sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Evet. 41, 42 olacak. Köşeleri çift bağlayacağımız için tam denk gelmiş oluyor. Yani ne yapıyoruz? Bakın saymamın sebebi şu. Sağlamasını yapıyorum ve böylelikle her sıraya bir tane sık iğne yaptığımda ilmeklerim denk geliyor mu onu hesaplıyorum. Siz aynı şekilde oradaki sayınız neyse muhtemelen zaten sıra sayınız da aynısına denk gelecektir. Hatırlarsanız şöyle sayarsanız 14 sıra yapmıştık. 14 sıra 9 9 daha
toplamda 32 yapmıştı. 4 4'te 40. Zaten tam 40'ı bu şekilde buluyoruz. Köşeye yaptığımız birer arttırma da rahatlık sağlamak için olmuş oluyor. Yani diyebiliriz ki kaç tane taban ilmeğiniz varsa o kadar da sıra örgünüz olacak. Çok böyle dar olmaması lazım ki tabanda bir kasma yaşanmasın. O kısım bizim için önemli. Şurada bir bakayım. Yanlış yere batmayalım. Her sıraya bir tane denk gelecek çünkü. Bakın burada bir ip var. Bu tarafa doğru gelmiş. Hemen üstünden örerek devam ediyorum yoluma. Bu ipleri de bu şekilde temizlemiş oluyoruz. Eğer çok kasma yaşıyorsa ilmekleriniz bir numara tığ büyütebilirsiniz. Şu aşamada eğer şurası kasacak olursa çok sıkı yapmamaya çalışın. Esnekliğini kaybetmesin örgünüz. Yine bakın ilmeklerimin arasına ipleri gizleyerek burada gideceğim. Bu aşamaları kesmiyorum ki iyice görün ben yaparken de. Evet, geldik köşeye. Şimdi bu köşe noktasına ne yapacağız? 3 tane batacağız. İkinciyi de battım. Üçüncüyü de battım. Bunu sonra iğneyle gizleyeceğim. Şimdi devam edeceğim bu taraftan. Ama öncesinde tekrar bir de buraya bakalım. Toplam 56 tane olması lazım burada. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Bir de tepesine çıkacağız. Evet. Hemen evet denk geliyor. Sıkıntımız yok. Her ilmeğe bir tane batarak yolumuza devam edebileceğiz bu noktada. Devam ediyorum. Şimdi buraya geldiğimizde şuraya bir tane giriyorum. Bunun tepesine de. Şimdi buradan buraya geçiyorum. Bunun tepesine. Devam ediyorum. Bir boşluğa. Bir sık iğnenin tepesine. Bir boşluğa. Bir tane sık iğnenin tepesine. Bir boşluğa. Bir tane buraya çıkıyorum hemen. Normalde bunun tepesine batmam gerekiyordu ya, onun tepesine değil. Onun tepesindeki zincire gideceğim. Sürekli her köşede bir zincir çekmiştik hatırlarsanız. Şöyle bir geçiş sağlamaya çalışıyorum burada. Şimdi buradaki ilk sık iğnenin tepesine, boşluğa
sık iğnenin tepesine, boşluğa, sık iğnenin tepesine, boşluğa, şuradaki zincirin tepesine geçtik. Buradan sık iğnenin tepesine. Şu şekilde ilerliyoruz. Boşluğa, sık iğneye, boşluğa, sık iğneye, boşluğa. Şimdi burada sık iğneye geçiyorum. Boşluğa. Bakın ne oldu? Görüyorsunuz değil mi? Kastı. Hemen kastı. Ne yapıyoruz? Yine burayı rahatlatmak için yine bir tane zincire. Zincire bir tane sık iğne. Geldim buradaki sık iğneye bir tane sık iğne. Yine bir zincire sık iğne. Gidiyorum bu şekilde. Sayımızın 1-2 farklı olmasının bir önemi yok. Onu yaparken yedirmesini yaparız. Hiç merak etmeyin. Denkleştirmek kolay. Ama önemli olan örgülerinizde kasma vesaire olmasın. Şimdi yine buradaki zincire gireceğiz. Sık iğnemi yaptım. Yine sık iğnenin üstündeyim. Boşluktayım. Sık iğnenin üstündeyim. Boşluktayım. Tekrar sayacağım şimdi bunu eklerken, unutmayın. Şimdi burada doğrudan tepesine geçtim. Sadece sonuncusunda zincire batmadım. Bakın görüyorsunuz. Zincir boşluğuna battım. Şimdi buradaki sık iğnenin tepesine battım. Sonra geldim. Buradaki çakma trabzanın tepesine girdim. Bir tane çakma trabzan yaptım. Geldim yine aynı noktaya girdim. Bir tane ikili trabzanım yaptım. Bakın iyice sivri bir köşeyi elde ettim. Sonra buradan dönüyorum artık. Buradaki şu görmüş olduğunuz bakın ikili trabzanın şunu tekrardan bir sıkarak yapayım. Tepesi çok geniş olmuş çünkü. Şimdi bu kendi gövdesine giriyoruz. Ve sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi aynı trabzanın içine 2 tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde bu köşeyi dönmüş oldum. Şimdi sıradaki çakma trabzana giriyorum. Ve buraya da 2 tane batıyorum. Geldim sıradaki çakma trabzana. Buna da 2 tane battım. Şimdi her sıradaki çakma trabzanlara 2'şer tane batıyorum. Geldim buradakine. Şimdi sayacağız tekrardan. Dengelememiz lazım. Evet. Şimdi kahveyi bitirdim. Bir sayıyorum.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane olmuş. Tam burada. Şu görmüş olduğunuz yerde 14 tane ilmeğimiz var. Şimdi toplam kaç olması gerekiyor? 72 olması gerekiyor. Yani yarıdan itibaren 36 olması gerekiyor. 36'nın 12'si gitti. Zaten 24 kaldı. Şimdi sıra sayıma bakıyorum. 9 burada var. 7 burada var. 16. 16, 4 de burada var. 20 tane. Şimdi ne yapmam lazım? Bir 4 tane daha arttırmam lazım. Bu 4 tane arttırmayı da yine şu görmüş olduğunuz şu 4 tane arttırma yaptığım noktalara denk getiriyorum ki o genişlemeyi rahatlıkla verebilsin. Bakın buraya bir tane, buraya bir tane. Tam arttırma yaptığım noktaya geliyorum. Buraya 2 tane batacağım. Buraya geldim bir tane. Arttırma yaptığım noktadayım. Buraya 2 tane. Bir tane. Bir tane. Geldim buraya 2 tane. Bakın bir taraftan yapıyorum. Sizinle beraber görüyorsunuz. Yani tüm hesaplamalarımı da sizinle beraber yapıyorum ki ola ki siz de başka örgülerinizde yani aynı markanın farklı farklı kitlerinde kendi hesaplamalarınızı nasıl yapasınız onu göstermeye çalışıyorum. Bütün sayılarıma yolda karar veriyorum. Kılavuzum ne burada? Dikkat ettiyseniz tığlamalarım. Yani şuraya yapmış olduğum şunların sayısı bakın. Bunları baz alıyorum. Burada kaç tane varmış? 72 tane varmış şu uzun kısımda. Bu 72'yi baz alarak burada da sık iğnelerimi yine 72 yapmaya çalışıyorum. Aslında bütün olayımız bu. Şimdi burada yine tek tek gidiyorum. Her bir ilmeğe bir tane. Kasmasın. Dikkat edin ilmeklerinizi. Çok sıkı sıkı tutmayın. Bir taraftan da iplerin üzerine örerek devam ediyorum. Benim elim sıkı, ben sıkmadan duramıyorum diyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz? Hemen burada bir numara büyük tığa geçiyorsunuz ki örgünüz kasma yapmasın. Bakın bunu oldukça fazla ipti zaten. Yürüttüm buraya kadar. Bunu artık burada keselim. Şimdi siyahı yürütmeye başlıyorum. Şimdi geldik arttırmaya. Buraya çift yapıyorum. Devam ediyorum. 2 tane normal. Yine geldim arttırmaya. Burada çift. Bir taraftan bakın siyah rengi siyah rengin üzerine, beyaz rengi beyaz rengin üzerine yatırmaya çalışın. Böylelikle belli olmayacaktır. Evet, burada yine çift. Bakın şöyle kontrol ediyorum herhangi bir kasma var mı diye. Şimdi buraya düz ördük. Şimdi bu ikincisine çift yapıyorum. Şu beyaz ipi de yürütelim bu tarafa. Şimdi normal.
Her sıraya bir tane girdim. Şimdi artık bu vakitten sonra hepsine çift gireceğim. İpimi de yürütüyorum burada. Yürütebildiklerimi, inanın yürütemediklerimi hiç önemli değil. Onları dediğim gibi ne yaparım? İğneyle arkadan bir güzel gizlerim. Şimdi burada artık her birine 2 2 gidiyoruz. Çift. İki iki. 2 2. Devam ediyorum. Bu tarafa da 2. Şimdi geldim sonuncuya, bakın. Sonuncuyu yaparken ilkine şu şekilde çakma trabzan yapıyorum. İkincisini geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. Evet, buraya da girdik ve bitti. Şimdi artık tekrardan yan tarafı dönmeye başlayacağım. Bu görmüş olduğunuz ikili trabzanın kenarına 2 tane. Şimdi 2 tane trabzanın yanına yaptım. Görüyorsunuz, yan tarafına sık iğne yaptım. Şimdi burada bir tane çakma trabzanın tepesine yapıyorum. Bir tane zincir boşluğuna yapıyorum. Bir tane yine sık iğnenin üzerine yapıyorum. Bir tane zincir boşluğuna. Bir tane sık iğneye. Bir tane zincir boşluğuna. Şimdi bu şekilde ilerliyorum. Bu tarafta tekrar hatırlatayım. Yanlarda ne demiştik? 56 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Şimdi doğrudan buradan buradaki sık iğnenin tepesine iniyorum. Şimdi bir tane boşluğa, bir tane tepesine. Bir tane boşluğa, bir tane tepesine. Bir tane boşluğa, bir tane tepesine. Bir boşluğa, bir tane tepesine. Bir boşluğa, bir tane tepesine ve iniyorum buradakinin tepesine. Bu şekilde şimdi yine her bir ilmeğe bir ilmek olacak şekilde ilerliyorum. Bir boşluğa, bakın bir tane bunun tepesine diyorum ve sonra buradan doğrudan aşağıdaki sık iğnenin tepesine iniyorum. Boşluk, tepesine, boşluk, tepesine, hemen iniyorum aşağıdakinin tepesine. Bitiyor artık. Bakın geliyoruz köşeye. Şükürler olsun, başlangıç noktamıza geliyoruz. Şimdi bundan sonra artık ilmek kaydırmayla çantamızı yeniden birleştireceğiz. Son parçamızı da bu şekilde ekledikten sonra çantamızı bitirmiş olacağız. İndim tepesine, boşluk, tepesine, geldim boşluğa. Evet. Ve
buradaki ilk yaptığımın tepesine ilmek kaydırdım ve bitirdim. Şöyle görüyorsunuz. Onu yerine yerleştirdiğimizde, taktığımızda son derece de düzgün bir şekilde olacak. Hiç merak etmeyin. Evet, bu şekilde örgümüz tamamlanmış oldu. Artık ekleyeceğiz. Eklemeden önce bütün ipliklerimi tekrar temizliyorum. Bakın altta kalanlar var. Gizlenmeyenler var. Onları da iğneyle bir yapayım. Daha önceki eski yaptıklarımda temizlemediğim ipler var. Bir onları temizleyeyim hepsini. Sonra artık parçamızı eklemeye başlayalım. Parçamızı ekleyince de artık bir tek aparatlarını dikmesi kalacak. Yani arka aparatın dikmesi kalacak. Onu da göstereceğim nasıl dikiyoruz ve çantamızı tamamlayacağız. Heyecan dolu dakikalar diyebilirim. Çok heyecanlıyım. Sonunda bitiyor. Çok istediğiniz, beklediğiniz bir çantaydı. Umarım beklediğinize değmiştir, beğenmişsinizdir diyorum. Haydi hemen bütün iplerimi temizleyip geliyorum. Evet, şimdi artık bunu yukarıya doğru bu ipi çekeceğiz. Bunun için şöyle hizasına bakıyorum. Tam şuradaki alttaki, bakın alt tabanın son ikinci olan, pardon, içteki kanadından girip bunu yukarıya çekiyorum. Tabii bir yandan da sıkıştırıyoruz şimdi ilmeği. Bakın tam buraya. Sonrasında hemen buradaki görmüş olduğunuz, bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Buradaki ilk ilmekten giriyoruz. Şimdi bunu birazcık iğneyle genişletelim. Köşe olduğu için sıkışmış. Şurası. Şimdi yine buradaki görmüş olduğunuz ilk köşeden giriyoruz. Şimdi sıradaki ilmek, buradaki sıradaki ilmek. İçteki tek kanatlarından giriyoruz. Sıradaki, bakın buradaki sıradaki ilmek kaydırdım. Buradaki sıradaki, buradaki sıradaki. Bir kanat buradan, bir kanat buradan. Burada tel çekmemeye gayret edin. Bir kanat buradan, bir kanat buradan. Bir kanat buradan. Bakın battığım yerlere dikkat et, bakıyorum. İlmek atlamadan yanındakinden devam ediyorum. Şimdi bir miktar yapıp sayarak, şimdi doğru sayıda olup olmadığımı bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Önce buradaki ilmeklerimi sayacağım. Sonra geleceğim buradaki ilmeklerimi sayacağım. Bir bakayım tutuyor mu tutmuyor mu? Yedirmem gerekiyorsa nereler, hani hangi aralıklarla yedirmem lazım onu belirlemeye çalışacağım. Hemen sayıp geliyorum. Evet, şimdi köşe ilmeği dışında burada 46 tane ilmek var. Burada 50 tane ilmek var. 4 tane fazlalığım var. Bu 4 tane fazlalığı belli ara noktalarda ne yapacağım? Yedireceğim. Yedirirken ne yapıyorduk? Buradan bir ilmeğe, buradan 2 ilmek şeklinde ilmek kaydırma yaparak ilerliyorduk. Şimdi dilerseniz bir tane hemen şurada yapalım. Bakın girdim. İlmek kaydırdım. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum. Sıradaki ilmeğe giriyorum. Bakın böylelikle burayı yedirmiş oldum. Bir taneyi yaptık şimdi. Şimdi biraz ilerleyelim.
Bir buradan girdim. Bir buradan girdim. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Bir tane buradan. Bir buradan. Bir buradan. Nasıl denk getireceğimizi anladık diye düşünüyorum. Şimdi diğer yerlerde de hep aynısını yapacaksınız. Sayacaksınız. Eğer ki 1-2 ilmek böyle fazlalıklar varsa onları yok edeceksiniz. Belli aralıklarla yapıyoruz bunu. Dengeli olması açısından. Şimdi şurada tekrar yapalım. Bakın sıradaki bir ilmeğe girdim. Şimdi aynı yere tekrar girdim. Burada yanındaki, bakın karşıdaki yan ilmeğe girdim. Yani burada bir ilmek ilerlemiş oluyorum. Burada 2 ilmek ilerlemiş oluyorum. Böylelikle ikinciyi de yedirdik. Şimdi kaldı 2 fazlalık. Yine biraz ilerleyeceğim. Belli aralığa geldiğimde şöyle şuralarda bir tane daha yapacağım. Şuraya geldiğimde bir tane daha yapacağım. Yani şu, bakın şuralarda zaten dalgalar var ya, şuralara denk getirebilirsiniz. Şimdi burada bir tane daha yapacağım. Böylelikle şuraya bir tane, buraya bir tane yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Yani köşeye kadar gelelim. Köşeden tekrar devam edelim. Yine orayı sayalım, bir bakalım. O şekilde, yani mantık bu. Tamamen artık ağız ağıza ilmek kaydırarak devam edeceğiz. Alta gelene kadar, altta biliyorsunuz yine aynı şekilde yedirmelerimizi tam köşeye denk getiriyoruz. Köşe noktalarına yapıyoruz ki oradaki o rahatlamayı verelim. Hangi köşe noktası? Şu köşe noktası. Bakın şu köşe noktalarına veriyoruz ki o köşe dönüşünün rahatlığını verebilelim. Şimdi dilerseniz şu köşeye kadar geleyim. Önce bir burayı halledelim. Sonra alt köşede tekrardan bakarız. Evet, şimdi geldik tam köşeye. Bakın burayı ekledim. Tam köşe noktasına da şöyle denk getirmem lazım. Şuradaki köşeyi ya da buradaki köşeyi, şimdi bakıyorum hangisi daha, evet. Evet. Ekledim. Şimdi sıradakinden devam edeceğim. Yine bu ilmekten sonra diğer ilmek biraz küçülüyor. Bakın burayı bir genişletelim. İğneyle. Girdim buradan. Şimdi diğer buradaki ilmeğe giriyorum. İpimi yine alttan çekiyorum. Gerçekten bu işi kucakta yapmak o kadar kolay ki. Yani ikisinden geçirirken evet, sonunda başardım. Şimdi sıradakinden girdim. Yine bakın buradaki sıradakinden devam ediyorum. Buradan girdim. Buradan girdim. İpimi ikisinden çektim. İlmek kaydırdım. Bakın bu şekilde şimdi yolumuza devam edeceğiz. Yine burayı sayacağız. Burayı sayacağız. Ne şekilde denk gelirse, eğer fark varsa ve yedirme yapmamız gerekiyorsa hemen onu yapacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Benim bu şekilde yapmamın sebebi, şu anda o kadar ters bir pozisyonda yapıyorum ki yani görüntüden de anlayabiliyorsunuzdur.
Şöyle kucağıma alacağım ve tekrar devam edeceğim. Şu şekilde bakın geldik. Şimdi dümdüz aşağıya doğru yolumuza devam ediyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen nereye kadar? Bakın tekrar söylüyorum, köşeye kadar. Buraya kadar bir gelelim. Şimdi bu köşeyi yaptığımız gibi diğer köşeyi de aynı şekilde yapacağız. Buraya geldiğimizde şu alt tabandaki yedirmelerimizi nasıl yapacağız? Hemen onu da göstereceğim ve artık tamamlayacağız. Evet, şimdi bitirdim. Bakın şöyle şurayı da ekledim. Nasıl yaptım? Şimdi köşe kısmı gerçekten videoda çok zorlanıyorum ilmek kaydırırken. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 taneydi hatırlarsanız. İkinciyi ve dördüncü ilmeği yaparken bu parçadan 2 ilmek aldım. Yani 2 yedirme yapmış oldum bu köşede. Aynı şekilde bu köşede de 2 yedirme yaptım. Yani toplamda 4 tane yedirmiş oldum. Sonrasında şimdi geliyoruz buraya. Artık bitirdim ilmek kaydırmamı. Hemen bunu nasıl gizliyoruz onu göstereceğim ve artık kapağımızı dikip bitireceğiz. Şimdi şöyle biraz inelim aşağıya. Şuradaki ilk ilmek kaydırma girdim şu şekilde ve buradaki ipin çıktığı yerden bakın bu şekilde girip ipi ama önde bırakıyorum. İçeriye almıyorum. Sonrasında doğrudan burada ilmeklerimin arasından ipimi gizliyorum. Bakın şöyle biraz daha gidelim. Ve bu ipi burada kesiyoruz. Evet. Şimdi biliyorsunuz 2 tane aparatımız var. Şöyle bunun bir tanesi markamız şu şekilde metali. Bir tanesi de bu şekilde cüzdanımız var. Şimdi bunları takalım dilerseniz. Şimdi şunu bir takalım. Ben bunu şu önümü burayı yapacağım. Arkamı arkadaki sapıma şöyle geçiriyorum. Bakın burada sapımızın ortasında yarık var. Onu o yüzden cüzdanı ikiye katlıyoruz. Buradan şu şekilde cüzdanımızı geçiriyoruz. Ve işte bu kadar. Böylelikle bu sapa bunu takmış oluyoruz. Dilerseniz böyle önünde şu şekilde önüne sarkıtıp dilerseniz şu şekilde içine sarkıtabiliyorsunuz. Bir iç cüzdan olmuş oluyor. Şimdi hemen bunu dikeceğiz. Bakın çantanızın önünü arkasını seçin. Şimdi ben çantanın diğer tarafını şöyle bir baktım. İki tarafı yani benim için bir fark yok açıkçası. Ben şöyle olsun, burası olsun. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Dikerken kendi ipiyle dikeceğim. Yani Milano Raffia'nın normal 8 numaralı siyah ipiyle. Yani bu çantada kullandığım ipiyle dikeceğim. Şöyle hemen iğneme takıyorum. Bunu tam şu ortadaki kısma getiriyorum. Zaten tam bakın siyah rengimiz denk gelmiş diyebiliriz. Şu noktaya. Tam çantamızın burası. Şimdi bakalım. Ta yine de emin olalım ortamız neresi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye şöyle bir elimle işaret koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki şöyle geçeceğiz. Bakalım tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Tam orta noktamız burası. Hemen buraya şöyle bir işaret koymak istiyorum. Evet. Şurası benim orta noktam. Burası orta noktamsa o zaman tam şunu buraya denk getiriyorum. Bakın şu buraya denk getiriyorum. Yani siyah tam ortada değilmiş. Siyahı ortalamayın. Sonra yamuk olmasın. Şimdi buradan başlıyorum bunu dikmeye. Şöyle giriyorum. Burada herhangi bir artık noktadan arkasına neresi varsa oradan çıkıyorum.
İpin fazlasını keseyim. Şimdi hemen yan tarafından çıkıyorum. Yine buradaki yan delikten çıkıyorum. Deliklerimiz ince, o yüzden ince bir iğne tercih ettim. Bakın şöyle göstereyim. Etamin iğnesi, ucu çok sivri değil ama yine de böyle ince olanlarından. Şöyle bir yol bulduruyorum kendisine ve çekiyorum alta. Sonrasında devam ediyorum. Evet, şöyle. Vallahi kusura bakmayın, dışarıda sesler geliyor şu anda. Şu iğneyi çıkartayım şuradan. Elime batıyor çünkü. Artık yerini belirledik. Evet, şimdi bu şekilde. Bakın hiçbir fark yok. Birer aşırı sıkıştırmayı unutmayın. Deliklerden ileri geri gelelim buraya kadar. Buradan sonra geri gideceğiz. Evet, şimdi geldik sonuna kadar bitirdik. Ne yapıyoruz? Buradan sonra geri dönüyoruz. Yani tekrardan şöyle görmeye çalışıyorum deliklerinde. Evet, bu şekilde çıktım. Şimdi geri gideceğim. Bu şekilde geri gittiğimde bütün delikler dolmuş olacak. Şu şekilde görüyorsunuz. Tamamen bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi aynen şimdi geldiğim yere kadar, başladığım yere kadar geleyim. Artık bunu bitirelim ve finalde çantamızın son duruşuyla şöyle bir ayakta karşıdan bir bakalım çantamıza. Evet, şurayı da göstereyim. Şimdi bakın bitirdim normalde. Burada bu ipimiz var. Hemen bu ipimizi aşağıya geriye çekiyoruz. Burada ipimizin iki ucu da mevcut. Bu şöyle göstereyim. İki ucunu şöyle güzelce ben birbirine geçiriyorum, düğümlüyorum ve sonrasında sık iğnelerimin arasından gizleyeceğim ve artık çantamı sonlandıracağım. Haydi bakalım. Bitiriyorum, geliyorum. Finalde görüşmek üzere diyorum. Evet, finaldeyiz. Gerçekten çok 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 güzel oldu. Duruşu, formu, bakın örneği. Yani gerçekten o kadar klas bir çanta oldu ki. Şöyle bakın, her detayını göstermeye çalışıyorum size. Yakından şu şekilde. Şöyle arkası. Cüzdanımız. Şöyle arka dikişimiz. Ve içini de bir göstermek istiyorum. İçine
Şöyle Feye çanta aksesuarının hazır dikilmiş keçeleri var. Hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle hazır organizer keçe. Şöyle bir pusluluk var. Kameram mı kirli bilemedim. Bakın şu şekilde. Şöyle iç bölmeleri var. Suluğu var. Her şeyi düşünülmüş. Yani şişeyi takacağınız yer bile düşünülmüş. Bakın içinde ayrıyetten 3 tane de cebimiz var. Son derece güzel. Böyle içine oturtup sadece organizer olarak kullanabilirsiniz. Yani dilerseniz zaten astar videosunu paylaşmıştım. Çantanızı astarlayabilirsiniz. Bunun içine artık mutlaka siyah astar çalışın. Çok çok daha şık bir görüntü elde edeceksiniz. Şöyle hemen elimize de alalım. Gerçekten çok güzel bir duruşu oldu. Tabii şu an biraz yatay çekimde olduğumuz için olduğundan çok daha sanki enliymiş gibi görünüyor çantamız. Yayıkmış gibi duruyor. Şöyle biraz karşıdan alayım. Bakın çok güzel oldu. Orijinalindeki gibi çizgili toz istediniz. Çizgili tozu sizler için hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu videoyu buraya kadar benimle izlemişsinizdir. Sizlerden ricam emeğimin karşılığını bulabilmesi için tek istediğim var. Lütfen ördüğünüz çantaları paylaşırken her defasında açıklamalar bölümüne beni etiketlemeyi unutmayın. Tek ricam bu sizden. Çünkü ister istemez daha sonra emeklerim sahipleniliyor. Başkaları kendilerinin yaptıklarını iddia ediyorlar. Bunun için tek bir ricam var sizden, o da etiket yapmanız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu çantayı buraya kadar benimle örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka güzellikle daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.